Sayın hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katılımcı arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. YouTube'dan yayını izleyenlere de. Bu akşam biz İpek Yolu'nu konuşacağız. İpek Yolu'nda barış ve ticaret. Ee, Sadece adı İpek ama her şeyin taşındığı bir yol. Yaklaşık 4-5 bin yıllık bir yol. Özellikle de Demir Çağı'nda bizim Türk devletlerinin, büyük imparatorlukların, İskitler, orada Hunlar, Göktürkler gibi belli başlı tamamına sahip olmuşlar. Sonradan da bölüm bölüm yani yaklaşık şöyle Demir Çağı'nın neredeyse hocam %80'ini Türkler orayı yönetmişler diyebiliriz değil mi? O kısmı. Kesinlikle. Tabii. Evet, orası bir Türk yani Göktürk haritasını, Hun haritasını, İskit haritasını koyduğunuz zaman üçünün de hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii hocam bugünlerde de bir 50-60 yıl bu İkinci Dünya Savaşı Çin'in kapanması, Rusya'nın kapanmasıyla bir orası sekteye uğradı. Burası bir kapalı alan gibi oldu ama tekrar 1989'dan sonra açıldı. Şu anda da en son işte Kazakistan'da olaylar var. Yani orada yine bir paylaşma meselesi var. Bir paylaşım, egemen olma çabaları var. Müthiş bir şekilde. Yani herkes çabalıyor orası. Şimdi biz bugün Sayın Hocam'la buranın önemini, İpek Yolu niye bu kadar çok önemli? Biz barış bize ne kazandırır? Savaş bize ne kaybettirir? Bunları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi hocamın sunumundan sonra da sizler sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de hocama soracağım. Buyurun hocam, söz sizden. Ee, Sayın Başkan, sevgili dinleyiciler, sözlerime başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Ee, İpek yolu üzerinden eski dünyayı anlatmak kolay. Ama epeydir oldu. 1495 diye İngilizce bir kitap aldım fakat vakit bulup okuyamadım. Deliler gibi de merak ediyorum. İşin içine iş giriyor. Söze oradan başlayayım dedim. Yani biz eski dünyayı anlatıyoruz ama yeni dünya, yani kuzeyi ve güneyiyle, ortasıyla Amerika, bunlar nereden giriyor? Bunların tarihi nereden başlıyor? Nasıl gelişiyor? Ee, Çok daha böyle gergin, gevşek, birkaç e, varsayımın ötesine geçen bir şey yok. Yani en istikrarlı oldukları, altını çizdikleri işte Asya'dan Bering Boğazı yoluyla 10 bin yıl önce oraya geçenlerin ahvadı falan gibi bir yaklaşım var. Çok da inandırıcı değil, çok da ikna edici değil. Ya da işte biraz daha büyük okyanusa çeken Mu kıtası vardı. Mu kıtası battı. Mu kıtasından kaçabilenlerin bir kısmı Asya'ya, bir kısmı oraya çıktı. Her iki varsayım da bizi ilgilendiriyor. Ama bizim de ilgilenmemizin ötesinde gerçek nedir? Acaba ilişkili mi gerçekten eski dünya, yeni dünya? Yani bu semavi dinlerin telkin ettiğini bir aile olarak düşünme anlayışı bugünlerde de Türkiye'de gündem. Adem ile Havva. Adem ile Havva'dan kasıt gerçekten Hazreti Adem diye bir kişi ve Havva diye bir kişi mi, yoksa mecazen doğrudan doğruya insanoğlunun, insan türünün, insanlığın varoluşu, çıkışı. E, Rivayet muhtelif, tartışmalar muhtelif. Ama yeni dünyayı henüz bilmiyoruz. Yani biz bilim adamları, üniversiteler, işte sosyal bilimler, beşeri bilimler ve diğer bilimler bütün afra ve taframıza rağmen koca dilin dünyayı bir pasta gibi dünyayı ikiye, yarısı yeni dünya, doğru düzgün bir fikrimiz bile yok. Dolayısıyla e, daha ne kadar işin başında olduğumuzu da gösterecek bir yokluk bir cephesiyle bu. Eski dünya işte iki yakası. Ee, Herodot'un çizdiği, kurguladığı, anlattığından hareketle Asya'nın, Afrika'nın efendim ve
Avrupa'nın ortasındaki denize Orta Deniz demişler. Orta Deniz'in etrafında sıralanan medeniyetler, onların anlayışları ve yavaş yavaş e, dalga dalga onun dünyaya değişik şekillerde gidenleri, gelenleri, o algıları sistematik hale getiriyoruz ve devam ettiriyoruz bunu. O kadar devam ettirdik ve o kadar tek boyutlu anlattık ki oryantalizmden önce bile insanlığın yaşadığı farklı oryantalizmler var diyesi geliyor insanın. Yani kalıplaşmış, aksi düşünülemez, aksi sorgulanamaz gibi mutlak doğrular gibi geliyor. Yani Orta Deniz, biz Orta Deniz demiyoruz. Biz Türkler, Mediterranean'ın hiçbir türeviyle ilgili bir ifademiz yok. Akdeniz diyoruz. Neden? Ak, beyaz, batının rengi. Batımızdaki denize Akdeniz demişiz. Varsın bütün dünya Orta Deniz'desin. Kuzeyimizdeki denize kuzeyin rengi kara, Karadeniz demişiz. İşte doğuya sarı demişiz, güneye sarı demişiz. Var. Bunlar tesadüftür diyecekler için de dedelerimiz bizim çocuklar ileride bizi pek okumazlar, bilmezler. Onlara bir sağlama yapma fırsatı verelim dermiş gibi Yakutistan'ın Saha Cumhuriyeti'nin en kuzeyindeki küçük bir yarımadanın etrafındaki denizleri de böyle adlandırmışlar. Kuzeyindekine siyah, işte batısındakine ak, doğusundakine sarı deniz gibi. Dolayısıyla binlerce yıldan bahsedince, binlerce yıl içerisinde kültürel etkileşimlerden bahsedince ister istemez gittikçe satileşeceğiz, yukarıdan bakmaya çalışacağız ve o kuş uçuşu, kuş bakışı anlayışla ortaya koymaya çalışacağız. İpek yolu işte Orta Deniz ile ona en uzak eski dünya ne diyelim işte uzak doğu, Orta Asya demek istemiyorum, Türkistan demek daha güzel olur. Türkistan'la irtibatlarını kuran yol. Ama bunun evveli Kürk yolu. Kürk yolu Sibirya'nın yolu. Sibirya'da hayatı var kılan yol. Yani Saha Cumhuriyeti'nden hatta daha yukarıya Bering'e kadar uzanan o çizgide oradaki avcıların avladıkları Kürkleri Urallar üzerinden bugünkü Kazan'ın başşehri, Tataristan'ın başşehri Kazan'a getirmek, en kestirme, en işlek yollardan birisi. Ve çok çok büyük bir ihtimalle bugün Kazan Tatarı dediğimiz gerçek adları İdil ya da Etil Tatarı ya da Bulgarı, Bulgar, İdil Bulgarı, Etil Bulgarı. Değil mi? Bulgarlar ikiye ayrılıyor. Onların yarısı oraya yerleşiyor. Öbür yarısı da muhtemelen bu Kürk ticaretini Bizans'a oluşturan yollardan derleyip topladıkları pek çok Slav'la beraber gelip bugünkü Bulgaristan'a yerleşen Tuna Bulgarları. O kadar çok köleleri olmuş ki Slavlardan. Demek ki Slavlar köle ticaretinde günümüzde olduğu gibi geçmişte de epey rayişte. Dişileriyle, erkekleriyle dünyanın köle ticaretinde çok önemli bir meta olarak yüzlerce, binlerce yıl iş görmüşler. O kadar çok getirmişler ki Bulgar Türkleri onları zaman içerisinde karışıp kaynaşıyorlar. Orada kurdukları devletin 10. Kağan'ı Boris adıyla Hristiyan oluyor, vaftiz ediliyor ve ebediyete kadar, sonsuza kadar o Türk devleti artık bir Slav, bir Ortodoks devletine dönüşüyor. Ama diğerleri İdil boyunda olan İdil Bulgarları, günümüzün Kazan Tatarları, onlar 9. yüzyılda Slavların Ruslarla Hristiyanlaşmaya başlayınca kendilerine başka bir yol çizecekler. Zaten aşağıdaki güçlü Hazar İmparatorluğu, onlar Musevileşecekler. Musevileşmek istemiyorlar. Efendim, Hristiyanlaşmak da istemiyorlar. Rakipleri bunlar çünkü. Onlar da farklı bir din seçiyorlar. Müslümanlaşıyorlar. Aslında Türk dünyasında İslamiyet'i ilk kabul edenler biz Oğuzlar değiliz. Ve ilk kurduğumuz devlet de Karahanlı Devleti değil.
bunları ezbere aldık gidiyoruz ama ilk kurulan Müslüman Türk Devleti 9. hatta 10. yüzyıl başlarında e, Kazan'daki İdil Bulgarlarıdır. Ve İdil Bulgarları hem Kazan şehrine iyi bir kale, hem kendilerine İslamiyet'i öğretecek hocalar istemek üzere bir mektup yazıyorlar ve tüccarları, tacirleri bunları Bağdat'a getiriyor. İslam halifesi de meşhur İbni Fazlan'ı elçi olarak gönderiyor. 50.000 altın veriyor. Büyük bir kafile halinde gidiyorlar. Başkurdistan'dan geçiliyor. Başkurtlar henüz Müslüman değil ama Başkurtlardan tarihteki ilk kayıt bu İbni Fazlan seyahatnamesi. Tabii geçerken Türkistan'dan geçiyorlar. Bizim Oğuzlar henüz Müslüman olmuş değil. Onların halini vesaireyi falan anlatıyor. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir şey. Ama esas olan Kürk yolunun ve Kürk ticaretinin İdil Bulgarlığını ya da Kazan Tatarlığını meydana getirmiş olması, onların Müslümanlaşmasını tetikleyen en önemli unsurlardan biri olması. En eski yolun Kürk yolu olduğu düşünülüyor. Çok 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 eski zamanlardan beri. Baharat yoluyla İpek yolu meselesi biraz daha çetrefilli. Çünkü bu yolun 3-4 tane ayrı rotası var. Bir kısmı denizden, bir kısmı karadan. Orta Asya'dan 2 tane geçiyor. Ama her halükarda eski dünyanın iki yakasını bir araya getiren temel etkenler bunlar. Gelmeseydi ne olurdu? Gelmeseydi insanlık tarihinin akışı nasıl olabilirdi? Bu başka bir düşünce, başka bir tartışma konusu. Ama İpek yoluyla neler elde ettik? Ya da baharat yoluyla da, çünkü baharat cephesi de önemli. Baharatın e, önemini şimdi tekrar pandemiyle beraber e, yeni baştan keşfediyoruz. Yeni baştan idrak ediyoruz önemini demek mümkün. Yani evlerimize tekrar çörek otları girdi, zerdeçallar girdi, efendim envai çeşit keten tohumundan bilmem nesine girdiler. Bunu 1000-2000 yıl biraz geriye aldığımız zaman doğrudan ilaç olarak kullanımı söz konusu. Yani çeşitli mikroplara karşı, virüslere karşı vesaireye karşı yaradığı anlaşılınca yemeklerde baharatın kullanımı. E, Hindistan üzerinden gelen bir hat var. Hindistan'dan Yemen'e, Yemen'den işte karayoluyla, deniz yoluyla e, Kenger Körfezi'nin başlangıcına, Basra Körfezi'nin başlangıcına içeriden. Ama yavaş yavaş orada teşekkül eden merkez Halep olacak. Çünkü hangi yoldan gelirse gelsin, e, o yol boyunca birkaç e, devlet tarihin her döneminde hem yolun hakimiyeti için çatışacaklar, çarpışacaklar, savaşacaklar. Ayrıca da İpek yolundan elde edilen geliri daha yükseltebilmek için, daha standart hale getirebilmek için pek çok uğraş olacak. Yani Çinlilerin yaptıkları ipeğin ticari niteliğini, kalitesini belli bir hale getirmek, işte alınan gümrüğü belli bir standarda kavuşturmak, gümrük vergisini düşürmemek için yabancıların geldiğinde alışverişi doğrudan üreticiyle yapamayışı, devletin üreticiden alıp bunları onlara satışı gibi envai çeşit uygulamalar var. Bunların hemen hemen hepsi de insanlık tarihinde ilk olarak ortaya çıkan uygulamalar. Bugün çok basit geliyor bize bunları söylemek. Çok sıradan geliyor. Ama birkaç bin yıl öncesine gittiğimiz zaman ki İpek yolunun başlangıcı meselesini bazıları çok yuvarlar. Son 2000 yıl falan der. Ama diğer taraftan milattan önce 600'lere, 1000'lere, daha eskilere giden erken dönemleri var, başlangıcı var. Dolayısıyla çok net herkesin ittifak ettiği tek bir tarih yok. Başka İpek yolunun öncülü diyebileceğimiz başka uygulamalar da var. Mesela Çin o coğrafyanın yerleşik köleci kültürü. Bunun altını çizmeliyiz. Çünkü
Çin deyince tarihte olduğu gibi günümüzde de şu anda kölecilik, köle esaslı bir toplumsal yapıyla karşı karşıyayız. Çin'de üretilenlerin etrafındaki pazara satılması, yani Sibirya'ya kadar giden, Urallara kadar gelen, işte Çin'de üretilmiş yeşim taşından yapılmış yüzüklerden tutun da e, ipek başta olmak üzere pek çok emtianın satıldığını biliyoruz. Yine işte demir çağı dediğiniz Tunç çağı başladığında vesaire Çin ihtiyacı olan bakırı, pek çok demiri, pek çok malzemeyi yukarıdan, Sibirya'dan, Altaylardan, o bölgelerden alıyor ve o bölgelerde tek kelimeyle söyleyelim bizden soruluyor. Dolayısıyla Türk kültürünü ekonomik cephesiyle baktığımız zaman evet biz Batılılar ısrarla ve inatla bize göçebe diyorlar. Biz göçebe değiliz, nomad değiliz. Ama biz göçer evliyiz. Yani hayvancılık ile uğraşan, yaylakta, kışlakta, yılın muayyen zamanında, muayyen yerlerde olan, bilinen farklı bir hayat tarzımız var. Toprağa e, bağlı değiliz. Bir kısmımız, çok az bir kısmımız toprağa yerleşmiş, toprakla uğraşıyor. Şimdi bu yapı içerisinde hayvancılık açısından bakarsanız bizim göçerevli sistemimiz çok büyük ölçüde kendi kendine yeterli bir toplumsal yapıdır. Yani evveli işte Güney Sibirya ormanlarında Altay Dağları arasındaki o üçgende büyük ölçüde büyük sülaleler, klanlar şeklinde yapılanışlar var. En başta kadın egemen yapılar var. Kadın kamların dini, siyasi, ruhani lider konumunda olduğu yapılar var. Ama zaman içerisinde avcılık, hayvancılık, hayvanların evcilleştirilmesi sürecinde hayvancılık işin içerisine girecek ve biz bir orman kavmi olmaktan en azından bir kısmımız yavaş yavaş bozkıra çıkacak, bozkır kavmine dönüşeceğiz ve hayvancılık için ideal nokta orası. Bu yapılanışın altında gürül gürül akmaya başlayacak olan bir İpek yolu var. Biz bu taraftan bu tarafa çok fazla dikkat etmiyoruz. Yani doğrudan doğruya dedelerimizin yazdığı Göktürk kitabelerinde Kağan'ımız bile diyor ki il tutacak yer Ötüken yışmış. Ötüken ormanında oturursun, il tutarsın. Uzaklara kervanlar gönderirsin. Oradan malını alırsın, ticaretini yaparsın. Böylesi iyi ve bu şekilde Ötüken'de oturman daha iyidir. Aksi halde Çinli seni kandırmaya çalışır. Sana yumuşak ve tatlı sözlerle gel buraya yerleş, yakınıma yerleş. Eğer böyle yaparsan ipeğin iyisini, kalitelisini daha ucuza vereceğim diyor. Aslında kanunumuzun bu ifadesindeki açık olan şey meselenin bir ticaret boyutudur. Biz Hunları da Göktürkleri de e, bu ticaret boyutuna çok dikkat etmeden anlamaya, algılamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Yani hemen sıçrayıp Kürşat işte e, o ne kemikti ne etti o bir devletti falan gibi birkaç güzel sloganla birkaç hoşumuza giden hamasi ifadeyle işi bağlıyoruz. Hayır doğrudan ticaretten bahsediyor. Ve o ticaretten bahsediş sadece kitabi bir söz değil. Dede Korkut destanlarında bile görüyoruz ki doğrudan doğruya kervanlar gönderiliyor, kervanlar geliyor. Evet toplumun büyük bir kısmı göçer evli, hayvancılıkla uğraşıyor ama aynı zamanda ticaretle de uğraşıyor. Zaten zaten belki de Ötüken'e yerleşme nedenimiz bu ticaret olabilir. E, Tanrı Teala lütfetti, ben gittim Ötüken'i epey gördüm. Ötüken o coğrafyadaki, ben oraya Kuzeydoğu Türkistan diyorum, tarihi bağlamlardan bahsettiğimde Moğolistan demeye dilim varmıyor. Doğru da değil. Çünkü tarihi bağlamlarda orası Mongolistan değil, Moğolistan değil. Tarihi bağlamlarda orası Kuzeydoğu Türkistan'dır. Biz aşağıya indikçe bizim ardımızdan gelen Moğollar geldi oraya yavaş yavaş yerleşti. Orada kalan bazı Türk boylarını da büyük bir çoğunluğunu Moğollaştırdılar.
ve bugün Moğolistan oldu. Orası son 1000 yılda Moğolistan oldu. Tarihsel olarak orası Kuzeydoğu Türkistan'dır. Ötüken öyle bir yer ki o coğrafyada en büyük ova. Ötüken'den daha büyük bir ova yok. Ötüken'den daha büyük düzlükler var ama ova değiller. Ya susuz, kumluk yani çöl. Ötüken önünde Gobi Çölü var. Gobi Çölü dünyanın en büyük soğuk çölü. Yani sıcaktan ziyade soğuk orada büyük bir bela ve geçmek, aşmak mümkün değil. Üstelik Çin'le aramızda. Dolayısıyla Çin'den çıkacak bir ordu sık sık çıktığı gibi Hunları ya da Göktürkleri alt etmeye yönelik yola düzülüp geldiğinde çölü geçemez. Çölü dolaşması lazım. Çölü ancak sağından dolaşabilir. Sol tarafta Altay Dağları ile birleşiyor çöl. Dolayısıyla dağlarla birleşen bir çöl Ötüken'in önünde büyük bir maniadır, engeldir. Sağ taraftan gelirse 3-4 yıl önce Yapgun'un kurganı çıktı orada. Yani Yapgun'un kurganı, Kaan'ın Yapgusu'nun, başvekilinin, başbakanının kurganı, karakolu bu Moğolistan sınırları içerisinde tam Ötüken'e yönelecek yolun başında. Dolayısıyla zannediyorum oradan Çin Seddi'ne kadar karakollar vasıtasıyla kurulmuş bir yapılanış, Çin'deki en küçük bir hareketi, askeri bir hareketi merkeze bildirecek bir yapı hükmündeydi. Yoksa neden Yapgun'un kurganını, mezarını ya da yerleşim yerini oraya kursunlar diye düşünüyorsunuz. Gerisinde yani bir atlının yaklaşık bir atın tav tutması için Çin'e saldıracağınız zaman atlılar orada toplanacaklar ve toplanan atları arık halde cepheye süremezsiniz. Dolayısıyla orada onları tav tutturmanız gerekir, beslemeniz gerekir. O akına dayanacak şekilde 1-1,5 ay iyi şekilde otlayacaklar. Yani yaklaşık hayvan başına bir dönüme yakın bir arazi gerekiyor. Bir ara bunların hesabıyla falan uğraşmıştım. Ve orada çok rahatlıkla 100-150 bin atlının birikebileceği ve birkaç ay orada tav tutabilecek hale gelebileceği bir yapıdır Ötüken. Bizimkiler kızarlar şimdi, işte Ötüken'e gittik, orada yiş diyor Kaan ama orada orman yok falan. Bunlara takılıyorlar. Hayır, bunlara takılmayın. Neden Ötüken'i seçtiler? Neden Ötüken? Başlangıçta Ötüken olmasa gerek. Güney Sibirya ormanlarından aşağıya inince neden devleti Ötüken'e alıyorlar? Hunlardan itibaren orada Türk boylarının, hatta Türk olmayan başka soyların da kurduğu devletlerin ilk fırsatta güçleri yettiğinde baş şehri Ötüken'e taşıma nedenleri neden? Benim kanaatime göre maddi kültürel nedenler bunlar. En büyük ova, sulu ova, otlu ova ve en korunaklı ova. Bir şehre girmeksizin, bir sur arkasına saklanmaksızın korunaklı bir yer. Çin saldırılarında sadece bir yönden açık. O yön kontrol edildiğinde haber alınabiliyor. Ve daha güzeli, böyle bir saldırı olduğunda geriye çekilmek için, yani bugünkü Rusya Federasyonu sınırlarına, hatta gerekirse Tıva'ya, Saha'ya bile çekilecek o nehir boylarına yönelik 8-10 tane büyük geçit var, ayrı yol var. Yani orada birikmiş olanlar 8-10 ayrı koldan çok rahatlıkla çekilebilirler ve Çin ordusunu oralarda o coğrafyanın gücüyle perişan edebilirler ki defalarca da bunu yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Ötüken'in bu maddi kültürel yapısı var ama bir de yetmedi. Bozkır'a çıkan Türk boylarını, göçer evli boylar, bunları nasıl birleştireceksiniz? Akdeniz etrafında şehirlerde, şehir devletlerinde birleşiyorlar. Akdeniz'in etrafının devlet tarzı şehir devleti. Bir yeri ele geçiriyorsunuz, muhkem bir kale yapıyorsunuz,
o müstahkem mevkiden kendinizi koruyacaksınız. Yeterli suyunuz varsa, e, dayanacak gücünüz varsa orada koruyorsunuz. Düşman en sonunda bıkacak, çekilip gidecektir diye bekliyorsunuz. Ama bozkırda böyle bir yapı mümkün değil. Bozkırda göçerevli hayat tarzı içerisinde olan Türkler ekonomik olarak kendi kendilerine yeterliler. Türkler çok yakın zamana kadar yılın 6 ayı et yiyorlardı. Yani ilk yüzden başlayarak e, Ekim ortalarından ya da bazı yörelerde Eylül ortalarından itibaren et yemeye başlıyorlar. Nevruz'a kadar et yiyorlar kış aylarında. İkinci mevsim yaz ayları 21 Mart'ta başlıyor işte ilk yüze kadar. Ekim'e, Eylül'e kadar. O mevsimde de sadece süt mamulleri içiyorlar. En başta yoğurt, ayran, kımız. Yani kımızı ırkımız sarhoş olmak gibi sarhoş olmak için içmedi. Kımızda yeterli alkol yok. Beslenmek için kımız içiyorlar. 5 kilo, 10 kilo kımız içen insan var. Sarhoş olmak istediklerinde kımızı bir daha damıtıyorlar. Arakı, yani bizim milli içkimiz rakıyı yapıyorlar. Anadolu'da kımız yapamaz hale gelince kımızın yapılış rakının yapılış şekli değişti. Yoksa adıyla, sanıyla, e, kutlamalarımızda kullanmamızla da dolu oluşuyla düşünürseniz rakı sürekliliğini devam ettiriyor. Dolayısıyla ekonomik olarak çok kendi kendine yeterli. Hayvancılık yapıyor, keçesi var. Hayvancılık yapıyor, e, günden işte ne bileyim yapağısından ip yapıyor, halısı var, kilimi var. Yani dünyanın en eski halısının Pazırık'ta binlerce yıl önce yapılmış olarak çıkması bir tesadüf değil. Dolayısıyla hayvanın kemiği, hayvanın kemiği o kadar önemli ki, yani düğme yapıyorsunuz, işte bıçak sapı, kılıç sapı vesaire yapıyorsunuz, yetmiyor. Bir de kemiği eriterek tutkal haline getirdiğinizde okların biliyorsunuz şöyle atan uçları var. Onlara namlu deniyor. Daha sonra tüfeğe geçince o namlu sözcüğünü oraya da aldık getirdik. Onların her birisi her namlu oku daha ileriye atmamızı sağlayan bir teknik özelliğe sahiptir ve Hun okları, tarihin en meşhur okları Hun okları, bu eritilmiş kemiğin oluşturduğu yarı katı tutkal üzerine konulan tahtalarla yapılan oklardır. Onun ötesinde dünyadaki eski okları baktığınızda bizim çocukluğumuzda yaptığımız yaylar gibidir büyük ölçüde. Ağaçlardan koparılmış, işte ortaya bir kiriş takılmış, bilmem ne falan falan falan. Hun okları ki bugün hala en uzağa ok atma Osman oğullarının oklarına aittir. Osmanlı okları Hun okları üzerine gelişen bir ok biçimidir. 800 metre. Hala Hun okları üzerine uzağa ok atan ok yok. 800 metre. Dolayısıyla keşke onları fotoğrafla gösterseydim. 30 çeşit temren var. 30 çeşit temren. Hunlar döneminde kullanılan temrenlerin böyle bir koleksiyonunu yaptım. Fotoğraflarını falan çekerek. 30 çeşit. Fil öldürmek için hazırlanmış, fillere atılan temrenler var. Okla fil öldürmek. Sanırım her şeyi anlatır. Yani bugünkü tank gibi bir şey. Dolayısıyla kendi kendine yeterli böyle bir teknolojik üstünlüğe sahip. Aynı şeyi kılıçta da görüyorsunuz. Yani Bahattin Hoca'nın uzun bir 100 sayfalık makalesi var Türk kılıcı ile ilgili, Bahattin Ögel'in. Merak edenlere tavsiye ederim. Yani bizim yatağan dediğimiz kılıç, Türk kılıcı, o ucu böyle hafif bir namluyla yapılan kılıç, yere saldığınız zaman, kolunuzu bıraktığınız zaman rahat kendinizi, tekrar yarıya kadar kalkar. Yani öyle bir dengesi vardır kılıcın. Avrupa'nın kılıcı, o düz kılıçlar gördüğünüz Richard'ın kılıçları, bizim kılıçların karşısında taşıyanını yoran, berbat eden kılıçlardır. Onu tamamen bileğinizin gücüyle taşımanız gerekiyor. Bizim kılıçlarımız yarıya kadar
kendi kendine kalkan kılıçlardır. Yatağan dediğimiz kılıçlar. Dolayısıyla bizi Anadolu'ya 15-20 tane keçiyle gelen keçi çobanları zannediyorsa birileri, yanılıyorlar. Birilerinin yanılmasından daha kötü, cahil Türk çocukları bunları bilmedikleri için atalarına buhtan ediyorlar. Ne demek buhtan etmek? İftira atıyorlar. Cehaletlerini onlara sıvıyorlar, yamıyorlar. Dolayısıyla e, Türk çocukları biraz kulaklarını bunlara açmalı, biraz bunları öğrenmeli, daha yakından bilmeli. Yani Türk'ün cihan hakimiyeti mefkuresi son birkaç yüzyılda, son birkaç bin yılda böylesine yüksek bir kültürel ve daha da yüksek bir teknolojik düzeyin üzerinde yükseliyor. Bu teknolojik düzeyi dün elde etmişsek yarın da elde edebiliriz. Bizden önce kimse Mars'a gidip koloni kuramamalı. Bunun yarışında olmalıyız. Bizden sonra gelenlere durun bakalım ne oluyor, ne olacak bu Mars'ın hali muhabbetinde bizim torunlarımız, bizim çocuklarımız olmalı. Ve bu hayali kurarken bilmeliler ki Hunlardan beri o kurduğumuz cihan-ı şumul büyük devletlerin altında aynı zamanda böylesine büyük bir bilimsel ve teknolojik arka planda var. Dün yaptıysak yarın da yapabiliriz. Bu güven içerisinde olmalıyız. Dolayısıyla bu kadar ekonomik olarak kendi kendine yeterli. Kemikten bunları yapıyor. Deri. Şu kadarını söyleyeyim. Bugün poliüretandan, şu petrolden elde edilen plastik pillerden yaptığımız ve kullandığımız her şeyi daha önce tamamen deriden yapıyor ve kullanıyorduk. Su içtiğimiz şaşal şişelerinden tutun, bardaklara kadar, ayağımızdaki ayakkabılara kadar, belimizdeki kemerlere kadar, eldivenlere kadar, gözlük çamımıza kadar her şey deriden yapılıyordu. Dolayısıyla deri tarihsel olarak petrole kadar, yani 19. yüzyıl ortalarına kadar yeryüzünün en stratejik emtialarından bir tanesiydi. Biz hayvancıyız. Dolayısıyla yeryüzünde deri üretim şampiyonu olan biziz. Ve atın koşumundan işte insanın üzerindeki elbisesine, paltosuna, bilmem nesine varıncaya kadar böylesine önemli bir madde bizim. Dikkat ederseniz bir yanlış anlaşılma nedeniyle biz ahilik araştırmalarını aptalca bir çıkmaza soktuk. Bir takım insanlar sağda solda fütüvvetname avcılığı yapıyorlar. Fütüvvetnamelere bakarak işte biz Araplardan feta delikanlı demektir. İşte Hazreti Ali'den başka delikanlı yok, yiğit yok. İşte falanca kılıçtan başka kılıç yok gibi güzel, hoş sözlerin peşinde gözlerimizi kör ediyoruz. Bu din min değil, bu ilim bilim değil. Bu resmen kulağımızı kapatmak, gözlerimizi kör etmek gibi bir şey. Yani tamam Hazreti Ali yiğit adam, eyvallah. Ama biz millet olarak yiğit bir milletiz. Yani Allah aşkına biz her şeyi alalım da dışarıdan yiğitliği de mi dışarıdan alacağız, Arap'tan alacağız? Yani fütüvvetnamelere mi bunu borçluyuz? Fütüvvetnameler öncesi biz yiğit değil miydik? Nasıl saf insanlar var Allah'ım. Yarım kilo ünvan taşıyorlar ve o ünvan ağır basıyor. Nasıl taşıyor bu? Deri, ahilik, ahi evran. Ahi evran bakıyorsunuz debbaların piri. Tabakhanelerde deriyi işleyenlerin piri. Bir debba, bir tabakhanede deri işlenince 32 esnafın ham malzemesi çıkıyor. Saracından bilmem nesine kadar. İyi de biz bunları Müslüman olduktan sonra mı öğrendik ya? Yani ne kadar aymazlıktır bu, ne kadar cahilliktir bu. Dolayısıyla Orta Asya'daki yapılanışı bilmeden, Orta Asya bozkırlarında, Doğu Türkistan'da, Batı Türkistan'da kurduğumuz medeniyeti bilmeden, anlamadan, öğrenmeden laf söz söyleyen insanlar bu cehaleti devam ettiriyorlar demektir. Biz Anadolu'ya gelen 30-40 keçisiyle gelen keçi çobanları değiliz.
Keçi çobanlarımız da oldu. Ben bir keçi çobanı olarak bundan iftihar ederim. Ama gidin Hive'ye, bakın oradaki e, mabede bakın, Ulu Cami'ye bakın. Buhara'ya, Semerkant'a bakın. Oralardaki taş işçiliğine bakın. Yakın zamana kadar bu cahiller Anadolu'da bir yerde taş ile yapılmış bir iş gördüklerinde Ahlat mezarlığını bile Ermeniler mi yaptı diye soruyorlardı. Allah'tan dedelerimiz bizim nasıl çılgın cahillere dönüşebileceğimizi kestirmiş gibi herkes mezar taşının altına, her usta adını yazdı ve Tanrı Teala şahit, orada Artinler, Martinler yok. Bal gibi bizim Hasanlar, Hüseyinler, Yusuflar var. Barslar var, Akbarslar var. Dolayısıyla bu milli eğitim sistemi bir gün bize lütfedip kültürümüzü öğretirse, tarihimizi öğretirse, kültür tarihimizi öğretirse bunları daha iyi bileceğiz. Ama o zamana kadar biz cehd içinde bunları öğrenmek zorundayız. Dolayısıyla kendi kendine yeterli bir toplum ekonomik olarak derisini üretiyor, etini üretiyor, sütünü üretiyor, hayvancılığını yapıyor. Dışarıdan aldığı olsa belki ipek, belki yeşim taşı, az önce söylediğim gibi. Neden? Yeşim taşından yapılan yüzüklerin ömrü uzattığı, pek çok hastalığa iyi geldiğine dair ne diyelim halk inançları günümüzde de çok yaygın. O zaman da çok yaygınmış. Urallarda bile bulunuyor, içeride bulunuyor falan. Ama bunun karşılığında mesela biz onlara maden satıyoruz, deri satıyoruz. Karşılıklı bir alışveriş var. Hiçbir şey olmadığında bizim atlarımız en şahbaz atlar. Dolayısıyla atlardan bir kısmı verildiğinde çok rahatlıkla ihtiyaç olan ipek karşılanabilir. E, Bu tür bir yapı içerisinde biz Çin'le neyin derdindeyiz, neyin çekişmesi içerisindeyiz? Yani biz Çin'i basalım, Çin'in bacını alalım, ekonomik olarak Çin'i kendimize muhtaç edelim fikri başlangıçta gelişmiş olamaz. Çin'le temel ideolojik zıtlığımız kölelik üzerinedir. Çin toprağa yerleşen ve insanları köleleştiren bir yapı. Hükümdar işte Tanrı'nın, göğün oğlu, her neyse imparator ve gerisi onların kölesi. Bizse yapısal olarak köleci olamayan bir toplumuz. Yani bozkıra yayılmışsın, çoluk çocuğunla vesairenle 3 tane 5 tane kölen varsa geceleyin ya da gündüz güçleri yeterse seni köle ederler. Karını, kızını, çoluğunu, çocuğunu ve seni köle haline dönüştürürler. Yapısal olarak, işlevsel olarak köleci olamıyoruz. Dolayısıyla böyle bir husus gelişmedi. Gelişmediği gibi bir de e, ilahi olarak, yani e, bunu manevi anlamda kabullenen, yücelten bir yapımız da yok. Dolayısıyla Çin'le asıl ideolojik çekişmemiz budur. Bunu bazıları ekonomik çekişmeye bağlarlar. Hayır, biz Çin'den her zaman ekonomik olarak daha iyi durumda olduk. Et ve süt yiyen bir toplumsun. Yani pirinç denen şeyi ağzına koyar mısın? Çok uzun zaman zaten de girmedi. Çok uzun yıllar, yüzyıllar, bin yıllar geçecek, toprağa yerleşeceğiz, hayat tarzımız değişecek, mutfağımızda yenilikler gelecek falan 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 falan. Olacak gelişmeler bunlar. Dolayısıyla birincisi ideolojik, ama ikincisi İpek yolunun biz de farkına varıyoruz. Çin'in güç kaynağı İpek yolu, biz de onun farkına varıyoruz. Ve bir müddet sonra biz büyük devletler kurmaya başlıyoruz. Yani Metehan olgusu işte bu zeminde yükselecek. Yani yuvarlak bir ifadeyle bugünkü Kore'den Macaristan ortalarına kadar çadırda yaşayan, ok ve yay çeken insanları birleştirdim diyor Metehan. Türkleri birleştirdim vesaire gibi bir iddiası yok. Bir hayat tarzı üzerine, Çin'in zıttı olan, karşıtı olan bir hayat tarzı üzerine karşı bir federasyon, konfederasyon oluşturuyoruz ki Hunlar böyle bir şey, böyle bir yapı. Hun kişi demek zaten. Hun kişi, insan demek. Kişi.
köle olan insanı biz kişi görmüyoruz. Köleye kul diyoruz. Kul. Kul olmak yeryüzündeki en bedbaht hal olmak demektir. Ben de kulum ama ben öz kulum. Üvey kullar buradan kendine bir şey çıkarmasınlar. İşin şakası o bir tarafta. Kul, köle. Kul ve köle olmayan kişi. Azerbaycan Türkçesinde hala bu nüansları taşıtır şeklinde yaşıyor kişi kelimesi. Biz daha biraz yumuşatmış gibiyiz onları Türkiye Türkçesinde. Dolayısıyla kişi ve kulların mücadelesi gibi bakmak lazım. Kişi şahsiyet sahibi, kendi iradesi kendi ellerinde olan, hayatını kendi yapan adam demek kişi. Ve kişi sadece erkek değil, er kişi de olabilir, hatun kişi de olabilir, dişi kişi de olabilir. Çünkü daha önceki sohbetimizde Türk mitolojisinden bahsetmiştim. Orada uzun uzun anaerkil dönemi, ataerkil dönemi dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Yeryüzü tarihinde anaerkil ve ataerkil yapılar arasındaki çekişmenin en uzun sürdüğü ve en yoğun çatışmaların yaşandığı kültürün bizim kültürümüz olduğuna inanıyorum. Birçok nedene bağlı ama en temel neden göçer evli bir hayat tarzı sürmemiz nedeniyle. Toprağa yerleştiğinizde sizin fiziki gücünüz çok önemli toprağı işleyebilmeniz için. Ama göçer evli hayatta ok ve yay kullanabilen bir kadın at üzerinde çok rahatlıkla o çobanlıkları yapabilir ve kendini de koruyabilir. Ok ve yayın bizim coğrafyamızda icat olduğunu Amerikalıların Popüler Science dergisi 4-5 ay önce yazdı. Ben bunu tahmin olarak söylüyordum sağda solda ama onlar daha bilimsel bir takım yol ve yöntemlerle bunun öyle olduğunu, orada başladığını iddia ediyorlar. Dolayısıyla ok ve yay kullandığı zaman bir kadın erkekle arasındaki fiziki güç dengesizliğini ortadan kaldırıyor. Karamürsel Sepeti gibi ufacık tefecik bir hanım çok rahatlıkla dağ gibi bir mütecavizi yangılti ölti diyerek alnının ortasından bir okla temize havale edebiliyor. At, at bizim hayatımızdır. At bizim hayatımızı değiştirdi. At bizim mitolojimizi değiştirdi. At bizim dünya görüşümüzü değiştirdi. At bizim felsefemizi değiştirdi. Yani atla birlikte biz bir günde 50-100 kilometre daha fazla menzil sistemi kurulduğunda birkaç yüz kilometreye kadar uzanabilen mesafelere gidebilecek hale geldik. Yani bir mağaranın etrafında 5-10 kilometre içerisinde yaşayan bir klan atla birlikte çok rahatlıkla 50-100 birkaç yüz kilometreye ulaştı. Birkaç yüz kilometre gittiğinizde mevsimleri fark ediyorsunuz. Birkaç yüz kilometre gittiğinizde iklimleri fark ediyorsunuz. Gidip geldiğinizde. Dolayısıyla takvim mesela 12 hayvanlı takvim bizde mitolojik bir unsur olarak var. 12 hayvanlı takvimin yaratılma miti var Türklerde, Kaşgarlı Mahmut'ta. Çinliler bütün şampiyonluk tavırlarına, kendilerine mal etme iddialarına rağmen Çin mitolojisinde takvimin bir miti yok. Büyük bir ihtimalle bizden aldılar ama biz peşinde olmadığımız için şimdilerde kendilerine mal ettiler. İstedikleri gibi tepe tepe kullanıyorlar, etrafa satıyorlar. Bunu büyük ölçüde atla yaptığımızı düşünüyorum ben. Yani atla birlikte hareket etmeye başladığınız zaman, yani çıplak olarak ata bindiğiniz zaman ya da atın üzerinde atı ayaklarınızla sürüp sağa sola getirip götürdüğünüz zaman ve atla anlaşabildiğiniz zaman asıl kolektif çalışmanın ne olduğunu orada görürsünüz. Toplu yani iki canlının beraber bir iş üretmesi ata binen insanın en üst düzeyde başardığı bir iştir bu. Ve atla birlikte sürat, zaman, mekan da farklılaşacak zihninizde. Dolayısıyla Türk mitolojisinde ve geleneksel Türk dünya görüşünde zaman ve mekan fikirleri birçok kültüre göre kendine has özellikler taşır. En önemlisi benim tespitim yer kelimesiyle izah edişimizdir. Biz yer kelimesiyle
bu kozmik deniz zamanıyla yemek fiilinin yer dediğimizde hem bir toprak parçasını ifade ediyoruz hem de o yer ne yer, neyi yer, her şeyi yer. Zamanı ifade ediyoruz. Benim bildiğim dillerin hiçbir tanesinde zaman ve mekanı bu kadar az sesle, bu kadar derinlikli ifade eden bir kelime yok. Yarım düzine dil öğrenmeye çalıştım. Hiçbirinde yok. Bunun o erken dönemden itibaren gelişip şekillenmesi, ben bunu çok büyük ölçüde ata bağlıyorum. At. Atla beraber yaptığımız işler. Başka? Yeryüzünde demirin işlendiği ilk 3 merkezden birisi Altaylar. Bu bizim yani ne kadar milli olduğunu hep düşündüğüm milli eğitim sistemimiz bize her şeyi öğretir ama yeryüzünde demirin işlendiği ilk 3 merkezden birinin Altaylar olduğunu hala öğretmez. Allah bunu bilen Milli Eğitim Bakanları ihsan etsin bu millete. Yani demir, siz demir kullanmaya başladığınızda komşularınız taştan baltalarla yaşıyorsa arada nasıl bir çağ farkı olur? Bunu bilmeyenler, bunu düşünmeyenler Türk milletinin eski Çin kroniklerine göre bile mavi gözlü uzun sarışın Türklerden bahsediyor. Orta boylu, orak bacaklı, çekik gözlü Türklerden bahsediyor. Hangisi aslidir? Bunu ne Çinliler biliyor ne de biz biliyoruz. Bu kaynaşma, bu büyük gen havuzu nasıl oldu? Demir sayesinde oldu. Siz demirden baltalar yapmaya başladığınızda, tunçtan baltalar yapmaya başladığınızda etrafınızdaki taştan baltalarla hayatını sürdürenler ana dilleri farklı bile olsa yavaş yavaş Türkleştiler ve ben buna Türk küreselleşmesi diyorum. Demire bağlı Türk küreselleşmesi. Yani Türk milletinin, Türk ırkının gen havuzunun bu genişliği, büyüklüğü, derinliğinin altında böyle bir arka plan var. Biz birkaç küreselleşmeden çok başarıyla çıkan bir milletiz. Yeryüzünde kaç tane millet var? Bu cihan-ül şümül yapılan işleri, küreselleşmeleri başarıyla altından kalkmış bilmiyorum, o ayrı bir tartışma, ayrı bir oturup hesap etme meselesi. Ama biz bunlardan birisiyiz. Demir küreselleşmesi. Bundan karlı çıktık. Başka? Bu kadar hazırken, oluşmuş bir kendi kendine yeterli yapı varken ki bence bu Kıpçaklığın, Kıpçak Türklerinin en üst düzeyde temsil ettiği yapıdır. Yavaş yavaş İpek yoluyla Çin'le ve İpek yolu boyundaki İpek yoluna el atan, göz koyan milletlerle kavgamız başlayacak. Ve o kavgada da İpek yolu etrafında kurduğumuz devletler ve şekillenen toplumsal yapımızın adı da Oğuzluktur. Oğuzluk olgusudur. Oğuzlar ve Kıpçaklar ayrımının kökenlerinde bunlar var. Dolayısıyla bunun elbette genetik boyutu var, bunun kültür sanat boyutu var, bunun dinsel boyutu var, dinler. İpek yolu sadece Çin'den aşağıya, İpek gitti aşağıdan yukarıya, bütün dinler gitti. Yani en eskilerinden birisi işte Hristiyanlık gitti. Mesela biz Kuzeydoğu Türkistan'da, parantez içinde bugünkü Moğolistan'da yaşarken bizim bazı kardeşlerimiz, bazı boylarımız, Turgutlar gibi falan Hristiyan oldular mesela, Tuğrullar gibi falan. Ha sonra değiştirdiler dinleri, o ayrı bir şey. Hristiyan oldular. Ne bileyim daha sonra Bögü Kağan zamanından itibaren Maniheizm geldi. Maniheist oldular. Ya da aşağıda Hazarlar Musevi oldular. Budist olduk. Budist olmakla kalmadık. Bir de Çin'i de Budist yaptık. Zavallı Moğolları da Budist yaptık. Ve Müslüman olduk. Dolayısıyla bunlar çok büyük ölçüde İpek yoluyla geldi. İpek yolu sadece bir takım emtianın, ipeğin, tahılların, ahşap, metal eşyaların gelip gittiği bir yer değil. Masalların, kitapların, mesela Maniheizmin
bütün temel kitaplarını biz Türkler Müslüman olurken Büyük Kağan'dan sonra Türkçe'ye çevirmişiz. Bunların asılları Almanların elindeydi ve İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük bir kısmı Sovyet bombalamalarıyla yakıldı, yıkıldı, ortadan kalktı, mahvoldu. Bugün bunların Türkçe çevirileri, tabii ki Uygur Türkçesindeki çevirileri, Maniheizmin temel kaynaklarına dönüştü. Yani o kadar çok yönlü bu ilişkiler ki kültür yönüyle, kültür boyutuyla. E, Dolayısıyla dinlerden etkilenmeler. Budizm geliyor ama Budizm Tibet'ten itibaren et bariyeri çıkıyor karşısına. Yani e, eğer Tibetliler, eğer Türkler, eğer Moğollar yeni bir mezhep ortaya çıkmazsa et yemenin helal olduğu, Budizmin yayılma şansı yoktu. Ve Budizm küçük araba denilen mezhebi ortaya çıkardı ve onlar et yiyen Budistler oldular. Bir müddet sonra da liderliğini ele geçirdiler. Dalai Lama, Tibet Budizmiyle tamamen farklılaştı. Lamaist de, hatta Lamaizm diye, Lamaistler diye ayrı bir dini hüviyete bile büründü. Bizim Tıva Türkleri, Moğollar bugün hala bu yapıyı devam ettiriyorlar. Dolayısıyla İpek Yolu dinlerin, kültürlerin gidip geldiği bir yapı. Ama aynı zamanda da ekonomik olarak çok önemli. Dolayısıyla biz buranın hakimiyeti için çok ciddi anlamda çekişmeye başlıyoruz. Yani birkaç yüzyıl içerisinde Hunlar İran sınırına kadar olan yapıyı ele geçirdiler. Ya da Soğutya denilen Batı Türkistan'ın sınırlarına kadar olan yapıyı ele geçirdiler. İşte Çinliler çok büyük bir ordu hazırladılar bunu tekrar almak için. Onların mücadeleleri, kavgaları devam ediyor. Kısmen bazı yerleri alıyor, geri gidiyor. Uzun hikaye ama nasıl kesif bir mücadele olduğunu göstermek bakımından anlamlı. Mesela İpek yolunda bizim rakiplerimiz sadece Çin değil. Çin kaynak, kontrol etmek bakımından önemli. Ama Çin'den çıkan, Doğu Türkistan'dan geçen, Turfan özellikle, tarım havzası, onun için en eski zamanlardan beri vatanımızın bir parçası. Ve ondan sonra da İran'la çok uzun bir çekişmemiz var. İranlılar Türk akınlarını engellemek için bugün Türkmenistan'dan hemen sonraki bölge Horasan bölgesi İran içerisinde. Horasan'ın önündeki bölgenin adı da Türkmen Sahra. Günümüzde de yaklaşık bir 10-15 milyon Türkmen yaşıyor İran'ın o bölgesinde. Orada mesela Türk setleri var. Fars eyaleti ondan sonra başlıyor. Acemlerin ana vatanı olan, Farsların ana vatanı olan Fars eyaleti ondan sonra başlıyor. Ve o başladığı noktada Türk setleri var. Biz Çin setlerini biliyoruz. Ama mesela Farsların bizi engellemek için yaptığı Türk setlerini bizim milli eğitim sistemi bize henüz anlatmıyor. Ne zaman anlatacak bilmiyorum. Farsların İran'ın ortalarında yaptıkları Türk setleri. Büyük ölçüde İpek Yolu kavgasında, İpek Yolu çekişmesinde bizi engellemeye yönelik olarak bir korunma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Azerbaycan'ın üst köşesindeki Derbent'teki demir kapı gibi. Dolayısıyla bu çekişme, İpek Yolu üzerindeki bu çekişme aslında dünyanın en barışçı milletiyiz biz. Biz oryantalistlerin bize giydirdiği savaşçı, deli dolu, çılgın, savaş tutkunu şeklindeki kalıplaşmış deli gömleğini çıkarmamak üzere uğraşıyoruz. Hayır. Biz dünyanın en barışçı toplumlarından birisiyiz. Bakın, barış kelimesinin etimolojisine bakın. Bar demek, var demektir. O B, V'ye dönüştü bugün. Var diyoruz. Var. Onun eski arkaik formu, eski Türkçedeki şekli bardır. Var olmak. İşteşlik ekleri beraber yapma, barış. Barış demek, iki var olanın birlikte varoluşu demektir. Barış. Varoluşu paylaşmak demektir.
bir arada olmak demektir. Bozkırda ancak barış varsa hayat vardır. Bozkırda ancak barış varsa göçer evli düzen ayakta kalabilir. Senin yaylağın, dedenden kalan yaylağın senin olur. Senin dedenden kalan kışlağın senin olur. Ama barış kalkarsa orada hiç kimsenin kışlağı ve yaylağı olmaz. Dolayısıyla Türk devleti Akdeniz etrafında kurulan şehir devletlerinin tersine, tam tersine barış için kurulan devletlerdir. Akdeniz'in etrafında kurulan site devletleri, toprağa yerleşiklerin devletleri savaşmak, birbirini köle etmek, ortadan kaldırmak için kurulurken Türk devletinin kuruluş mantığı ve felsefesi insanını bir arada barış içinde tutmak için kurulur. Bu Türk devlet felsefesinin bu önemli temelini umarım tarihçilerimiz bir gün anlar ve buna daha çok dikkat ederler. Felsefecilerimiz bir gün daha iyi anlarlar ve buna dikkat ederler. Barış budur. Birlikte var olmak, birlikte var olmak. Biz Çin'le neden barış yapamıyoruz? Dünya görüşlerimiz tamamen ters, birbirine tamamen ters. Yani bizim Kaan'ımıza Tanrı vazife veriyor. Kut veriyor ona, başa geçiriyor. Onun vazifesi her şeyin aslı gökte, gök Tanrı tarafından orada tespit edilmiş. Kaan'ın vazifesi de yeryüzünü gökyüzüyle aynı şekilde tutmak, düz tutmak, düz olması. Düz tutamazsa, düz olmazsa, yerle göğün arası karışırsa, bunalırsa o zaman salgın gelir. O zaman ölet gelir. O zaman savaşları kaybetmeye başlarsın. O zaman bereketsizlik olur. Salgın hastalıklar vesaire falan falan. Dolayısıyla biz dünyaya böyle bakıyoruz. Böyle algılıyoruz. Bozkır'da gayet iyi yaşarken eski geleneksel şekilde Kıpçak hayatıyla zaten bir problem yoktu. Bize saldırmadığı müddetçe kimse saldırmamızın bir anlamı yoktu. Çinli bizi kul köle etmeye çalışmadığı müddetçe kavga etmemizin anlamı yoktu. Ama İpek yoluyla beraber her şey değişecek. Bizim alışkanlıklarımız da değişecek. Bizim devletimizin organizasyonu da değişecek. Büyük bir ihtimalle baş şehrimiz de değişecek işte. Ötüken merkezli Türk devletleri dediğimiz süreç başlayacak Hunlar sonrası. Ve o yapılanış içerisinde yani biz Oğuz'un 24 boyu diyoruz ama elimizde 24 tane Oğuz boyu yok. Tarihin değişik dönemlerinde bakıyoruz. 3 Oğuzlar var, 5 Oğuzlar var, 9 Oğuzlar var. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara 30 Oğuzlar da var. Dolayısıyla bu Oğuzlar büyük ölçüde İpek yolu etrafında oradaki etkileşimlerle olan bir yapılanış. Evet, mitolojik kökenleri var, destanımız var, Oğuz Kağan var. Ama Bozkır'da hayat o kadar hızlı değişir ki. Her şeyinizi kaybettiniz, gittiniz, Salurlara katıldınız. Kınık boyundan da olsanız bir kuşak sonra hiç kimse sizin Salur'dan geldiğinizi bilmez. Kınık'ın bir asli ferdi olursunuz. Başka bir yerden gelseniz bir kuşak sonra çok rahatlıkla oraya intikal edersiniz. Dolayısıyla Bozkır'da etnisite, etnogenez çok kolay değişir. Hiç öyle zannettiğimiz gibi amansız bir yapılanış değil. Kıpçakların işi daha da zor. Kıpçaklar 7 göbek geçmek zorunda evlenebilmesi için birbirleriyle. Ama bizim Oğuzlar bunu da pratik hale getiriyor. Amcasının kızıyla bile evlenebiliyor. Halasının kızını alıyor, teyzesinin kızını alıyor falan falan falan. Dolayısıyla Oğuzlukla Kıpçaklık arasındaki bu en temel farklılığın nedenlerinden birisi de bu olsa gerek. İpek yolu etrafında hayat gittikçe günümüzde bile devam ediyor İpek yolunun serencamı. Gittikçe hızlanan, gittikçe yoğunlaşan bir trafik ve gittikçe daha derinleşen bir kültürel, teknolojik yapılanış söz konusu. Bugün mesela Çin Yeni İpek Yolu projesiyle ne yapmak istiyor? Tarihte ona uzanan İpek yolunu o kendisi uzatmaya başlıyor. Bugün yapılması gereken geçmişte Çinli'nin yaptığı, Çin nasıl geçmişte kendine gitmek isteyenlere karşı Çin Seddi'ni kurduysa, bugün dünyaya yayılmak, hegemonyasını kurmak isteyen Çin'e karşı da yeni setleri bizler örmeliyiz. İlla bu setleri taştan, duvardan yapmamız da şart değil. Nitekim yakından takip ediyorsanız siyasi konjektürü dünyada sanırım buraya doğru gidiyor dünya. Dolayısıyla
İpek yolu üzerinden o tarihi tecrübeyi iyi bilen, iyi ölçen, tartan Çin bunu yeni bir yapılanışla karşımıza çıkarmaya çalışıyor. Biz neredeyiz? Biz Türkler neredeyiz? Bu arka planda oralarda oradaydık. Bugün neredeyiz? Nerede olmalıyız? Bunlar deli sorular. Bu soruların peşinde olmalıdır Türk aydını. Ama bakın Kazakistan'da ne oldu? Alt üst oldu. Bir hafta, 10 gün. Biz haber alamadık Kazakistan'dan. Yani bir yığın uydurellezine velvezine haberler dolaştı. Bir haber ajansımız yok. Sizin haber ajansınız, devletinizin haber ajansı, Anadolu Ajans, TAS ajansıyla yarışamıyorsa henüz hazır değilsiniz demektir Birleşik Türk Devletleri'ni kurmaya. Aletle kemalat olmaz. Alet de sadece çekiç değildir, sadece işte silah değildir. Haber ajansınız nerede? Muhabirleriniz nerede? Yere göğe sığdıramadığınız televizyon kanallarınızın Kazakistan'da hiçbir muhabiri yok. Olmayacak mı? Muhabir dediğiniz sadece Paris'te mi olur? Dolayısıyla bu en basitinden en yoğununa kadar bu soruları sormalıyız, tenkit etmeliyiz. Kimse de bizim tenkidimizde art niyet aramamalı. Kendi ayıbına, kendi eksiğine bakmalı. Biz bunları söylerken ben bir hafta haber alamadım. Yani dünyanın olmadık kanallarının orada muhabiri çıkarıyor, aktarıyor. Bizimkiler Moskova üzerinden yarım yamalak Rusçalarıyla öğrendikleri, edindikleri bilgileri bize pompaladılar, aktardılar. Böyle olmaz. Dün ecdat İpek yoluna böyle bakmıyordu. Böyle çalışmıyordu. Setler kuruyorlardı karşısında. Demir kapılar kuruyordu karşısında. Dolayısıyla İpek yolunun ticaret boyutu, barış boyutu bu yönleriyle son derece önemli. Bir saat oldu. Biraz daha devam edersem uyumalar başlayabilir. İyi Ben hocam. burada parantezi kapatayım. Bundan sonra gelecek olan sorularla, cevaplarla bir yarım saat, 45 dakika daha sohbetimize devam edebiliriz. Evet hocam. Soruları yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada çok güzel tespitlerdi hocam. Çok değerli, özellikle altına sahip olmaları bize Türklerin var. Bir de bu hattı zaten Amerikan planında açık açık BOH planında belirtiliyordu, bu Çin'le Rusya'nın arasını kesmek. Yani bu da bizim Türk Cumhuriyetlerinden geçiyor. Yani Türk Cumhuriyetleri, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan. Yani bu hat. Bu hat. Tabii biz ne yapıyoruz? Sizin de söylediğiniz gibi ben de yurt dışındaki arkadaşlarım gönderdiler bana haberleri. Onlar da Rus kaynaklarından aldıkları haberler. Bizim kaynaklardan hiçbir şey yoktu. Bu arada Büşra Hanım'ın sormuş. Türklerin terk ettikleri ya da asimile oldukları bölgeler çeşitli farklı ırklara ya da melezlenmiş ırklara yurt oldu diye düşünüyorum. Moğolistan, Ermenistan gibi hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Oh, güzel bir soru. Oh, başlı başına bir program sorusu aslında. Bence de çok güzel bir konu aslında. Türk bir yeri yurt edinmişse ve gün gelip orada hürriyetini kaybederse ne olur? Bizim imparatorluğumuz yok. Neden yok? Batılı anavatan ve sömürgeler ayrımımız olmadığı için. Yani Devlet-i Ali Osman'ın en haşmetli döneminde memlekete katılan her toprak parçası anavatanımızın bir parçasıydı. O nedenle Osmanlı İmparatorluğu demedi onlar kendilerine. Diyenlerin de ağızlarına bir ver sürdüler. Anavatan ve sömürgeler ayrımı olmadığı için. Başka devletlerimizde de yok. Yani bu Türk devlet geleneğinde olmayan bir şey. Bir tarafıyla da bakıyorum, biz hayvancı toplumun tarımcı topluma üstünlükleri var. Daha önce de bahsettim zannediyorum bundan.
Tarımcılar mesela mercimek ekmişse mercimek dışındaki bütün bitkileri yolarlar. Sadece mercimek kalacak. Yanılıp orada 3 tane 5 tane nohut çıkmış olsa nohudu yolacak. Ama biz hayvancılar, ben 20 yaşıma kadar fiilen çobanlık yaptım. İyi bir keçi çobanıyım. Ben sürümü dağda gidiyorum. Kimin ne olduğunu bilmediğim topal, kel, kör bir keçi gelse, e, yani sürümün peşi sıra yürüyorsa yürüsün. Hastalıklı değilse, benim hayvanlarıma zarar dokunmayacaksa kalsın orada. Bir köpek de gelse, benim köpeklerimle boğuşsa, etse, kılsa ama ondan sonra peşim sıra düşse gelsin. Dolayısıyla biz toplayıcıyız, biz toplarız, bir araya getiririz. Hatta elimiz elerse ona yardım ederiz. Ee, Onun sağalmasına, düzelmesine gayret ederiz. Sahibi çıkar gelir derse bu benimdir, al kardeşim. Sahibi çıkmaz kalırsa orada kalır. Dolayısıyla hep şimdiye kadar yerleşiklerin medeniyet kurabileceği, yerleşik medeniyetlerin üstün olduğu söylendi. Ben bunun aksini iddia ediyorum. Ben hayvancı kültürlerin, göçerevli kültürlerin daha insani olduklarını, daha insanlığın gelişmesi açısından uygun ekolojiler meydana getirdiklerini iddia ediyorum. Ve Türk uygarlığını özellikle hayvancı boyutuyla yeryüzündeki pek çok uygarlıktan üstün buluyorum. Aksini iddia edenlerle de istedikleri yerde, istediği zaman oturup tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bu noktadan baktığımızda bizim yeryüzünde bir savaşla yok ettiğimiz bir millet yok yeryüzünde. Biz Türklerin yeryüzünde bir savaşla yok ettiğimiz bir millet yok. Bir millete mensup diye bir milletin tamamını katlettiğimiz bir katliam yok yaptığımız. Katliamımız yok. Tam tersi zayıf, ölmek üzere, ortadan kalkmak üzere olan, elinden tuttuğumuz, besleyip büyüttüğümüz o kadar çok millet var ki, o kadar çok etnisite var ki. Ben bunu o çoban mantığımıza, o hayvancı boyutumuza bağlıyorum. Sana zararlı değilse niye yok edirsin? Kötü bir köpek bile olabilir. İlla sütü sağılacak, eti yenecek bir hayvan bile olması gerekmez. Orada dursun, sıkıntı yok. Allah'ın dağı, Allah'ın otu, Allah'ın bilmem nesi, bu anlayış içerisinde bakıyoruz yeryüzüne. Dolayısıyla biz böyle yapmadık ama bazı yerelerde biz hürriyetimizi kaybettiğimizde, biz esir düştüğümüzde, biz devletimizi kaybettiğimizde e, halimiz nedir? Bu soru o. Bu coğrafyaların başlayalım. En başta geleni Çin'dir. Biz Çin'e çok kez biliyorsunuz özellikle Kuzey Çin'de Yangtze Nehri'ne kadar o Luoyang'a kadar gidip baş şehrini alarak Çin'i ele geçirdik. Ama uzun müddet orada kaldığımızda yavaş yavaş Çinlileştik. Toprağa yerleştiğimiz için, köklerimizden koptuğumuz için Çinlileştik. Ama bugün bile Çin'de eriyen, kaybolan Türkler tam anlamıyla erimiş, kaybolmuş sayılmazlar. Amerika'da öğrenci olduğum yıllarda bir Çinli arkadaştan öğrendiğim bilgiler çok çarpıcıydı benim için. Yemeklerine, mutfaklarına bakıyoruz. Bir gün dedi ki, ben Kuzey Çinliyim dedi gururla. Neden Kuzey Çinli? Kuzey Çinli hanımların derileri çok yumuşak olurmuş, çok daha beyaz olurmuş, çok makbulmuş. Dolayısıyla bir Çinliyle, bir Çinli açısından Kuzey Çinli bir Çinliyle evlenmek, nasıl diyelim onu, bir itibar meselesi. Güney Çinli için inanılmaz bir itibar meselesi. Kuzey Çin'in ırk farklılığını meydana getiren şey bizim orada eriyen insanlarımızdır. Bizim orada eriyen milletimizin çocuklarıdır. Yemeklerine de baktığınızda bunları görebiliyorsunuz. Enine, boyuna, işte ırklarına da baktığınızda bunları görebiliyorsunuz. Çin'de çok büyük bir kısmı eridi. Ve Çin o tecrübesinden hareketle şimdi Uygurları da eritmenin derdinde. Şu veya bu şekilde bunları da eritirim. Burayı da
tamamen Çinleştiririm diye projesini devam ettiriyor. İkinci çok büyük ölçüde eridiğimiz bölge, aslında tam anlamıyla da eridik sayılmaz, Hindistan'dır. Hindistan, Hint Yarımadası. Biz özellikle Tibet üzerinden akınlar halinde, yani tarihin değişik dönemlerinde değişik defalar aşağıya indik ve Hind'e hakim olduk. Mesela Türkiye'de Türkologlar arasında Sanskritçe bilen bir Türkolog yok, ben dahil. Yani ben dahil biz Türkologlar aframızdan ve taframızdan geçilmez bizim. Küçük dağları biz yaratmış gibi dolanıyoruz. Ama henüz Sanskritçe bilen bir Türkologumuz yok. Yani yeryüzünün en büyük arşivi olan Sanskrit metinlerini bir Türk tarihçisi, bir Türk halk bilimcisi, bir Türk dilcisi, edebiyatçısı girip incelemiş değildir. Aryan teorisinden bahsettik. Aryanların bulaşmadıkları, bu nedenle geri kaldıklarını söyledikleri 27 Dravidyen dili var Hindistan'da. Dravidyen dillerini bilen bir Türkolog da yoktur. Daha da kötüsü, Tibetçe bilen bir Türkolog yok. Tibetçe. Yani Tibet'te Türklerin hala var olduğu, yaşadığı iddiaları var ama Tibet'e giden, alan araştırması yapan Tibet arşivleri, ki bunlar yerleşik hayata geçmiş insanlar, 1000-1500 senedir daha fazladır, her şeyi yazıyorlar. Bizim hakkımızda neler yazdılar, neler kaydettiler, bunları bilmiyoruz. Bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Bir batılı gavur öğrenecek Tibetçeyi, Sanskritçeyi, her neyse, gidecek oralara araştıracak, bulduklarını yorumlayacak, dizayn edecek ve biz de onları alıp Türkçe'ye tercüme edip büyük alim olarak dolaşacağız piyasada. Türk Dil Kurumu'nun parasına yön verenler kim olursa olsun, Atatürk'ün parasını bundan daha iyi bir alana yatırabileceğiniz bir alan var mı? Yani Türk çocuklarına Tibetçe öğrenmek için, Sanskritçe öğrenmek için yarın da 3 tane, 5 tane böyle Türkolog yetiştirmeyi düşünmez misiniz? Bir yığın uyduruk kaydırık kitap yayınlamak yerine. Demiyor kimse. Umurunda bile değil. Tibetçe bilen Türkolog yok. Ve Tibet'te ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Hindistan'a indiler, gittiler, geldiler, oralara yerleşenler. Biz sadece şeyi biliyoruz, Babürleri biliyoruz. 1854 yılında İngilizler bize Kırım'da yardım ettikleri için 54 yılında dönecekler. Babür Şah'ın soyundan gelen son şahın gözlerini mille kör edecekler. Hindistan'daki Türk devletine son verecekler. Devlet-i Ali Osman da Halife-i Ruh-i Zemin de Kırım'da bize yardım ettikleri için oradaki Müslümanların ve Türklerin hürriyetlerini kaybetmelerine, devletlerini kaybetmelerine, İngiliz sömürgesi olmalarına göz yumacak bir kelime bile etmeyecek. Ama övüneceğiz. Bunları gündeme getirmeyeceğiz. Burada bir öğrencim ve babası 7-8 sene önce gittiler, alan araştırması yaptılar. Bir TRT'ye televizyon filmi de yaptılar. TRT gösterdi onu. 26 milyon örgütlü insan var kendini Türk hisseden. Böyle 2-3 bir şey yapıldı diye şu anda rakam 40 milyona çıktı. Bu çılgın bir rakamdır. Eriyip bitti, ortadan kayboldu, yok oldu dediğimiz Hindistan'da 40 milyon insan, çok büyük bir kısmı Türkçe falan bilmiyor ama kendini Türk hissediyor. Hatta bir garip tip var işlerinde. Enteresan bir sayfası var. Ben sosyal medya üzerinden baktım. Kendini Göktürklerin soyundan geldiğini iddia ediyor. Irkla ilgili bir genetik bir takım şeyler yapmış, formüller vesaireler falan filan. Ben tabii güldüm, geçtim ama yani Türkiye'de kendini Göktürklere bağlamak iddiasında olan
bir deli Türk daha çıkmadı. Demek ki bizden daha deli Türkler var Hindistan'da. O yok oldu, kayboldu dediğimiz yerlerde var. Yahut arkadaşımızın sorusuna Orta Doğu. Bizim en çok eridiğimiz yer Orta Doğu'dur. Araplar arasında çok eridik. Yani biz Arapları seçkin, sıra dışı bir millet olarak algılıyoruz ya. Peygamber Efendimiz'e olan sevgimizi onlara o şekilde gösteriyoruz. Kavmi Necip. Nerede kavmi Necip? Neresi bu kavmi Necip? Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, Suudi Arabistan'da, sadece Kahire'de 5 milyona yakın insanın kendini Türk olarak düşündüğünü, Türk olarak hissettiğini söylemem yeterli olur zannederim. Yani e, biz Mısır'dan çekilip gelirken buraya bir kısım insan geldi ama yüz binlerce insan orada kaldı. Yani en son Kral Faruk dediğiniz işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu. Kral Faruk'un annesi Bursa Görükle'den bilmem ne teyzeydi. Süt annesiymiş. İlişkiler bu kadar içli dışlı olan bir yerden bahsediyoruz. Orada evi olan, barkı olan, yaşayan insanlar hayatlarını devam ettirdiler. Bir kısmı Kral Faruk örneğinde olduğu gibi yavaş yavaş Araplaştığını iddia etti falan filan. Ama Araplar ırkçı bir millettir. Siz istediğiniz kadar Arap olduğunuzu iddia edin. Onlar sizin mevali olduğunuzu, Arap olmadığınızı her fırsatta ortaya koymayı nedense farzlardan birisi zannederler. Dolayısıyla epey bir insan Araplaşmadı o şekilde. Sudan'da arayıp bulduğunuzda Somali'de, Etiyopya'da, Çad'da, tabii ki Libya'da. Yani Libya'da sadece Bingazi'nin üstünde Mısır sınırı Beni Hilal aşiretleri yaşıyor Mısır'da. Onların karşısında Libya içerisinde bizim Köroğlular yaşıyor. Köroğlular 300 bin nüfusları var. Yani Libya'nın nüfusunun 2 milyon olduğunu düşünürseniz 300 bin çok büyük bir rakamdır arkadaşlar. Köroğlular dediğiniz bizim Ali Osman Karamanlı'dan pek çekilmiştir. Bu Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu diye. Karamanların nüfusu arttıkça onları e, devletimize yeni katılan topraklara sürgün etmişlerdir. Sistematik olarak iskan etmişlerdir. Libya'ya iskan edilen Karamanoğullarının çocukları bugün 300 bin bir nüfusa sahip, 300 binlik bir nüfusa sahiptir Libya'da. Yani Libya'daki gücümüz sadece SİHA'lardan gelmiyor. Ya da Tunus. Ben Tunus'ta gördüm bir yığın köy var. Doğrudan köyün adı Türk köyü. Köyün tamamı Türk asıllı olduğunu söylüyor. Arapça bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Ya da son Türkçe bilen insanlarına bile rast geldim. Son beyin kızının Türkçe konuştuğuna şahit oldum. Ya da en büyük sülalelerden birisi, hanedan oldu bir ara. Türkiye'de de yaygındır bu sülale. Kaz Dağlılar. Kaz Dağlı diye bir sülale var. Kaz Dağlılar. Çok büyük bir hanedandılar bir ara Tunus'ta. Bunların yarısı da Türkiye'de yaşıyor. Benim bir yıl Türkiye'de Kaz Dağlar'dan gelen arkadaşım var. Yarısı da orada Tunus'talar. Arap dünyasında çok daha hızlı ilerledi gitti. Ama biz ne yaptık bunlar için? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı bunlar için? Yani 150 sene, 200 sene olmuş koptuğu bazı yerlerde insanların. Buna rağmen bu insanların hala bize karşı kalplerinde bir sevgi beslemeleri, az da olsa bazılarının Türkçeyi konuşmaya devam etmeleri, yaşatabilmeleri, Türklüklerinin farkında olmaları, inanın birçok bakımdan mucizedir. Biz bunlar için, bu insanlar için ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Yani ne yapabilirdik? Mesela Sovyetler Birliği çöktükten sonra rahmetli Süleyman Demirel'in döneminde yapılan en iyi işlerden birisi oradan buraya öğrenci getirmektir. Bütün eksikliklerine, bütün yüzümüze, gözümüze bulaştırmamıza rağmen fevkalade bir proje oldu. En azından biz de bunun gibi oradaki Türk gruplarından
diplomatlarımız vasıtasıyla zeki üçer beşer çocuk getirerek buralarda onları okutabilirdik. Mesela bir kuşak öncesine kadar benim tespitlerime göre Lübnan'da, Filistin'de, Tunus'ta, Cezayir'de Türklerin toplandığı gayri resmi mekanlar olarak karşımıza eczaneler çıkıyor. Osmanlı'nın son döneminde İstanbul'a gelip eczacılık okumuş, öğrenmiş, geri dönmüş insanlar ölünceye kadar Mağrip ocakları dahil Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bizim bugünkü Türk ocaklarının yaptığı işi görmüşler, yeri görmüşler. Doktorlar vesaireler falan. Yani devletimizin bazıları bunları düşünüp yani o coğrafyada 100 tane, 150 tane eczacı daha meydana getirdiğiniz zaman, gönderdiğiniz zaman çok daha iyi sonuçlar alabilirdiniz. Ama diğer taraftan bardağın boş tarafından baktığımız zaman da yani biz Kuvayi Milliye'de işte şuraya kadar, Polatlı'ya kadar gelen bir düşmanla boğuştuk. Yani Polatlı'ya kadar gelebilen ki Yunanlılar. Yani nasıl büyük bir hengameden geçmişiz. 13 milyonluk bir nüfus, o fabrikaların kuruluşu, sömürgeleşmiş yapı, bunlara girmeye gerek yok. O şartlardan çıktıktan sonra bunları niye yapmadık diye bugün bakıp kızıyoruz. Ama onların şartları içerisinden bakmak, belki de onlar da bunu biliyorlardı, gayet net farkındaydılar. Ama imkanlarımız yoktu belki de. Peki yarın? Yarın için neler yapmalıyız? Dün yapmadıysak yarın için neler yapmalıyız? Yani Lozan sonrası başlı başına bir meseledir. Kerkük Türklüğü'nün, Kuzey Irak Türklüğü'nün anlaşmalarla zapturapt altına alınması, Irak'ın kurucu milletlerinden birisidir. Türkmen Kardeşlik Ocağı vesaire vesaire bir yığın kanuni hakları olan Irak Türklerinin, Türkmenlerinin bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeterince layıkıyla hakkını konjüktürel nedenlerle savunamamıştır, sahip çıkamamıştır. Çok rahatlıkla Necdet Koçak ve arkadaşlarını geçtiğimiz haftaydı zannediyorum şehadet yıl dönümleri. Beşini birden Saddam asmıştı. Ses bile çıkaramadık. Ses çıkarmadığımız gibi 3 Mayıs 1978 tarihinde Irak'a, Kerkük'e resmi bir ziyaret yapan eski Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, kendisine büyük nümayişler yapan, bütün engellemelere rağmen gelen sevgilerini gösteren Kerkük Türkmenlerinden etkilenmesini Türkiye'ye gelip Türkiye'nin en büyük belası Pantürkizm ve İslamizmdir diye söylediğini çok net biliyorum. O yılları yaşadım ben. Yani bu insanlar ne yapacak? Kendinizi onların yerine koysanıza, empati yapsanıza. Şimdi insanlar artık İstanköy bile demiyor. İstanköy, Kos Adası demeyi günümüzün tatlısu Türkleri entellik, dantellik zannediyor. 1000 yıllık İstanköy adamız Kos Adası olmuş. Kos Adası'nda hala 3000 Türk olduğunu bilmiyor. Rodos'ta 5000 Türk olduğunu bilmiyor. Siz Lozan'la haklara sahip olduğunu zannettiğiniz Batı Trakya Türklerinin hakkını koruyamıyorsunuz. Yunan Anayasası'ndaki haklarını temin edemiyorsunuz. Batı Trakya Türklerinin bir azınlık olarak hiçbir azınlık hakkı olmayan İstanköy Türklerinin, Rodos Türklerinin hakkından bile bahsetmiyor televizyonlarınız, gazeteleriniz. Milli eğitiminiz zaten tövbeler olsun böyle bir şey öğretmez. Dolayısıyla empati yapmalıyız o kardeşlerimize. Bizler STK'lar kurmalıyız, sivil toplum kuruluşları kurmalıyız. Gerçekten yüreğimiz yanıyorsa, gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsak bizler, yani illa devletin bir şeyleri yapması şart değil. Millet olarak bizler yapalım. Yani bakıyorsunuz bir takım kökü dışarıdaki dernekler oturuyor. 3 tane 5 tane eski gazetelerini topluyorlar, satıyorlar. Falanca ilkokula 50 tane kalem aldık, dağıttık. 100 tane defter aldık, dağıttık diyorlar. Biz ne yapıyoruz? Gerçekten bu kardeşlerimizin yok olmamasını, kaybolmamasını istemiyorsak onlara yönelik bir sayfa açalım. Onlar belki korkuyorlar, çekiniyorlar.
Onlarla haberleşelim, davet edelim. Ya da derneklerimiz, bunlarla ilgili dernek kurulsun. Oraya gidip çalışmak isteyen halk bilimciler ve diğer sosyal bilimcilere burs verelim. Yani bu ülkenin zenginleri içerisinde, parası olanlar içerisinde hiç mi milliyetçi insan yok? Hiç mi yurtsever insan yok? Yani 3 bin, 5 bin liralık bir burs verse pek çok Türk Halk Bilimi yüksek lisans öğrencisi çıkabilir. Gidip oralarda yüksek lisans, doktora tezleri yapabilirler, derleyebilirler ve bu süreç daha uzayabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşımızın sorusuna en hana hatlarıyla böyle bir cevap verilebilir. Şimdi işgal altına uğramayan yerlerdeki Türkler, mesela Türklüğün yayılması devam ediyor. Biz günümüz Türklerinin tembelliğine, niteliksizliğine, zayıflığına rağmen Türklük dünyada yayılmaya, büyümeye devam eden bir olgu. Bunun Avrupa ayağını çok iyi biliyoruz, Avrupa Türklerini. Bunun gittikçe güçlenen bir Amerika ayağı da var. Bunun değişik nedenlerle başka mevzi yönleri var. Mesela hiç beklemediğiniz yerden beklemediğiniz gelişmeler oluyor. Kırgızlarla Özbekler kavga ettiler, savaştılar, birbirlerinin gözlerini çıkardılar. Mağdur olan Özbekler, Özbek Türkleri gidip Sibirya'ya yerleştiler. Saha Cumhuriyeti'ne, Yakut Cumhuriyeti'ne. Orada kaynaşıyorlar, pazarlarda çok iyi işler yapıyorlar. Kırgızlar da Rus şirketleri üzerinden Sahalin adasına gidip yerleştiler. Sahalin. Ben bunlarla karşılaştım, konuştum. Yani tarihin hiçbir döneminde bildiğim kadarıyla Türkler Sahalin adasına gitmediler. Ama son 10 yıldır, 15 yıldır hatırı sayılır bir Kırgız Türk'ü oraya işçi olarak gitti, geliyor ama yavaş yavaş da oraya yerleşiyor. Ya da e, Karabağ'ı işgal ettiğinde Ermeniler kaçkın göçkün olan pek çok Azerbaycan Türk'ü Azerbaycan'da iş güç bulamayınca, aç kalınca tekrar döndüler, Rus vatandaşı oldular. Değişik yerlerde, pazarlarda, orada burada, pazarlarda kendilerini ayakta tutuyorlar, devam ettiriyorlar. Dolayısıyla Türklüğün nabzını iyi tutarsanız ümitsiz olmanız için bir neden yok. Türklüğün nabzını tutmamız yetmiyor. Onlara destek de olmamız gerekiyor. O insanların daha bilgili olabilecek olanların işlerinden seçip alıp yetiştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, hayal kurmuyorum. Benim bu hayal gibi gözüken düşüncelerimi milli kilisesi olan milletler yüzlerce yıldır yapıyor. Bizim milli kilisemiz yok. Elbette biz Müslümanız, kilisemiz olmayacak. Ama bir Sırp Ortodoks kilisesi varsa, bir Norveç kilisesi varsa, bir Yunan kilisesi varsa, bu kiliseler milletlerinden para topluyorlar biliyorsunuz. Her kilisenin üyesi var. O kiliseye rastgele elini kolunu sallayarak gidemiyorsun. Üye olursan gidiyorsun. Aidat alıyor senden. O alınan aidatlarla okullar kuruluyor, kiliseler kuruluyor. O milletin dili ve dini anlatılıyor. Norveççe anlatıyor, Norveç tarihini anlatıyor. Seyin Olaf Kilisesi, işte Yunan Patrikhanesi vesaire. Biz Türkler, yani bizim bir milli kilisemiz yok. Hristiyanlarımızın bile bir milli kilisesi yok. Sadece e, Atatürk'e yardım eden, Kuvayi Milliye'de canla başla çalışan Papa Turgut Eftim'in kurduğu bir Türk Ortodoks Kilisesi var İstanbul'da. Onlar da çok küçük. Çok küçük bir yapı. Onun ötesinde yok. Dolayısıyla milli kilisesi olan bir milletin dilini, dinini, her şeyini bir milli devletin yaptığı bütün fonksiyonları yerine getirir bir milli kilise. Bizim böyle bir kilisemiz yok. Camilerimiz de fonksiyonsuz. Bizim camilerimizde insanlar gidip para vermiyor. Yani o camideki imamın maaşını onun arkasında namaz kılanlar vermiyor. Cumhuriyet hepsini devlet memuru yaptı. Hepsi devlet memuru olarak maaş alıyor. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor tartışmıyoruz bile. Peki biz camilerde ne yapıyoruz? Sadece namaz kılıyoruz.
Ondan sonra birçok cami kapanıyor. Son cemaat yeri dediğimiz yerde 2-3 seccadelik bir yer o kadar. Hoca ne iş yapıyor? Müezzin ne iş yapıyor? Bunlar tam zamanlı mı çalışıyor? Az zamanlı mı çalışıyor? Bunları konuşamıyoruz bile. Zaten tarikatlar kanunen yasak. İcraten serbest iktidar ama kanunen yasak. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hepsi illegal. Devlet-i Ali Osman böyle değildi. Legaldiler ve hesabını soruyordu. Şeyh Efendi sen Mehdi olduğunu söylemişsin. Bir Mehdi olduğunu hadi bakalım bir heyetimize izah et. Değil mi? Sadece Müslümanlar değil. Sabatay Sevi bile Mesih olduğunu iddia ettiğinde Edirne'ye çağırdılar. Edirne'de sordular. Hadi bakalım Mesih Efendi bir anlat bize Mesihliğini. Dönmeliğin ortaya çıkışı oradan olmuyor mu Sabatay Sevi'yle? Dolayısıyla bu yapılar önemli. Biz de milletin nabzını tutan, devam ettiren bir yapıda değil camiler. Tarikatlar tövbeler olsun. Böyle bir şey ufuklarından bile geçmiyor tarikatların. O zaman kim yapacak bunu? Devletin yeni bir takım kurumlaşmalara ihtiyacı var. Bizim uygulamalı halk bilimi dediğimiz bir cephemiz var. Onu belki daha iyi üzerinde uğraşarak milletimizin misyonersizliğini, bu tip milli kurumlarının olmayışını bunlarla ortadan kaldırabiliriz. Ama devletin başında umur sahibi insanların olması lazım. Bu dediklerimizin, bu konuştuklarımızın birinin umurunda olması lazım. Umurunda olmayan insanlar devletin başına geçerse daha kötü olur. Umur kelimesi önemli bir kelimedir. Umur. Kimin umurunda bu söylediklerimiz? Yani dünyanın dört bir yanında yok olan, kaybolan, Türklüğünü yitiren insanlar kimin umurunda? Bizim umurumuzda olmalı. Onlar bizim öz kardeşlerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. Brezilya'ya yüz binlerce insan gitti, kayboldu gitti. Kayboldu gitti. Karayipler Denizi'ne Osmanlı döneminde gidenler. İçlerinde Türk azdı ama az da olsa vardı, epey Müslüman vardı. Hiç umurumuzda olmadı. Yani yeniden dirilmek istiyorsak, büyümek istiyorsak, yeniden mücadele etmek istiyorsak, mücadele edeceğimiz satı bütün yeryüzü olmalıdır. Bütün yeryüzü, yeryüzünün her yerinde, neresinde bir Türk varsa o bizim ilgi alanımıza girmelidir. Bu cumhuriyeti kuran, sistematiği oluşturan kişi Ziya Gökalp bizden bunu istiyor. Ama biz Ziya Gökalp'in adını bile unuttuk. Değil öğretilerini öğretelim, gösterdiklerine sahip çıkalım ki Türkiye'deki sistemin karşılaştığı pek çok sıkıntının altında bu unutkanlık yatıyor, bu umursuzluk yatıyor. Dünyaya yönelik bizden istediklerini tamamen unuttuk. Üniversitelerin gündeminde değil bunlar. Üniversitelilerin gündeminde değil. Kitaplar basılıyor, çok satıyor, herkes alıyor kitaplığına koyuyor. Okuyor mu, okumuyor mu o da ayrı bir tartışma. Dolayısıyla gerek işgal altına uğrayan Türk yurtlarında gerekse bu tür yayılmalarla, işçi, farklı şekillerde göçler yoluyla, yayılmalarla dünyaya dağılan Türk gruplarını ana vatanla bağlarını kuracak yapılanışları düşünmek, meydana getirmek zorundayız. İdealist insanlar kendilerini burada göstersinler. Türkiye'de siyasette kendini idealist olarak göstermek isteyen insanlar sınıfta kaldı. İdealizmin siyasetle olmadığını anladık, gördük. Onları azat ediyoruz. Ama hiç olmazsa kültürde, ilimde, fende, teknikte idealist olan insanlar olsun, yetiştirsinler kendilerini, onlara o fırsatı verelim. Böyle düşünüyorum şahsen. Evet, hocam bu bir arkadaşımız sormuştu. De sanırım bu insan sever olmadığımızdan demiş de olduğumuzdan olması lazım. Kendimize zarar vermemiş miyiz? Örnek olarak Verdik, işte verdik. Selçukluların Fars dilini resmi etmeleri. Ama bu genelde politik, bu din, dil, politik olarak ama özümüze zarar.
Vedat Bey, Damaskus çeliği, biliyorsunuz Şam çeliği yani, hala popüler kanallarda kullanılan bir tabir. Bu çeliğin aslı Türklerin olabilir mi diye sormuş. Osmanlı çeliği de var. O şekilde bir ifade de var. Mısri kılıç, Mısır'a ait olma iddiasıyla çıkıyor. Ee, Yani rahmetli Erol Güngör'ün tespitine göre bir kültürden diğer kültüre en kolay geçen şeyler maddi kültürel unsurlardır. Dolayısıyla bir teknik olarak çelik tekniği birinden diğerine çok rahatlıkla geçebilir. Komşunuzda bakıyorsunuz, bir teknik var, sizde yok, onu alıp devam ettiriyorsunuz. Şam çeliği konusunda özel bir araştırma yapmadım, bilmiyorum. İsmini biliyorum sadece, Mısır çeliği konusunda falan da. Ee, ihtimal olarak olabilir ama net fikrim yok. Fakat mesela bu İpek yolunun en önemli Orta Doğu'daki yeri Halep'tir. Yani mal gelir Halep'e ve Avrupa'dan da tüccarlar Halep'e gelir. Halep'te karşılaşırlar, otururlar. Onların antrepoları var, depoları var. Uzlaşırlar, anlaşırlar. Oradan malı alır, Beyrut'a getirir. Beyrut'tan gemilere yükledikten sonra Avrupa'nın değişik yerlerine gidiyor. Küçücük bir yol da Akabe, Mısır hattında var. Ama asıl olan Beyrut. Şimdi Kıbrıs mesela, Kıbrıs'ın adı Yeşilada ama kendisi hiç Yeşilada değil biliyorsunuz. Kıbrıs'ın öyle çok da fazla matah bir şeyi de yok. Ürettiği, ettiği, kıldığı falan. Ben uzun müddet ya bu Lüzinyanlar, şunlar bunlar niye geliyorlar 1571'e kadar Allah'ın Venediklisi niye Kıbrıs'ta bu kadar kaleler yapmış bilmem oturmuş durmuş falan anlayamazdım. İpek yolunu anlayınca taşlar yerine oturdu. Çünkü Halep'ten almış malını, Beyrut'tan yüklemiş, denizde onu kim koruyacak korsanlardan? Uygun yapılar nasıl oluşacak? En kolay geleceği yer Magosa. Gazi Mausa limandır, liman yani. Dolayısıyla Beyrut'tan, Halep'ten alınmış, Beyrut'tan çıkarılmış Avrupa'ya gidecek malın uygun rüzgarı, uygun organizasyonu bekleyeceği yer Magosa'dır, Limassol'dur. Onlar önemli. Ya da daha aşağıda Baf'tır. Biz 1571'de alıyoruz Kıbrıs'ı. 1571. 1571'de artık aslında İpek yolunun tavsamaya başladığı zamanlar. Yani aşağıdan coğrafi keşiflerle bir taraftan Amerika çıkacak. 1495'ten sonra Amerika yeni kaynaklar işin içerisine girecek. Öte yandan Ümit Burnu'nu keşfettikten sonra Avrupalılar, şimdi Avrupalılar Ümit Burnu'nu keşfedinceye kadar bugünkü Mozambik'in alt tarafına kadar Zengibar adaları falan var biliyorsunuz. Yemenliler ve daha da önemlisi kimler? Ummanlılar, Ummanlılar oraya kadar gidip geliyorlar ticari olarak. O yol onların kontrolünde ki aynı zamanda baharat yolu Hindistan vesaire oraları da onlardan soruluyor. Onların güç kaynakları oraları. Coğrafi keşiflerden sonra bütün bunlar zayıflayacak mesela. Bütün bunlar e, çökmeye başlayacak. Portekiz, Hollanda vesaire Hint Okyanusu'na girecekler. Çok çok geçmeden İngilizler girecekler. Biz bir iki hamle yaptık Kızıldeniz'den merkezle oraları koruyalım biliyorsunuz. Ama maalesef o yaptığımız hamleler akamete uğrayacak. Bizim oluşturduğumuz donanma iyi mücadele edemeyecek. Hint Okyanusu'ndaki o mücadeleyi kaybedeceğiz. O mücadeleyi kaybedince dünya hakimiyetini de kaybedeceğiz. Yani biz İpek yolunun Osmanlı Devleti olarak kontrolünü ele geçirdiğimizde İpek yolunun hattı değişecek. Yani 1517 mesela Memluklular ciddi anlamda İpek yolundan istifade ettiler. Memlukları ortadan kaldırıyoruz. 1517'de orayı ele alıyoruz. Orta Doğu'yu ele alıyoruz. Ama çok ciddi anlamda bir 50-100 sene içerisinde alt üst olacak, tepe taklak olacak oradaki eski yollar.
Allah'tan kahve ticareti çıkıyor. 1511'de kahve işin içine giriyor. Kahve tiryakisi oluyoruz. Kahve Yemen'den gelir. Rengi kara değil mi? Kervan yollarını biraz onlar ayakta tutacaklar. Biraz kahve, biraz baharat, işte biraz da yarım yamalak İpek yoluyla diğer yüzyılları 18'e kadar falan tamamlayacağız. 18 sonrası, sanayileşme sonrası çok ciddi anlamda kan kaybedeceğiz. Çok ciddi anlamda kan kaybedeceğiz. Mesela bizim Tokat, İpek yoluyla gelen emtianın e, vergisini aldığımız yerdir. Yani Erzurum'dan girecek ama Tokat'ta tekrar bölüşülecek, paylaşılacak vesaire. Tokat'ın tarihsel önemi böyle. Bu yol zayıflayınca Tokat şehri de zayıflayacak. Çankırı bir zamanlarda çok muhteşemken İpek yolu üzerinde olduğu için bu yol zayıflayınca Çankırı işte gittikçe güç kaybedecek. Bir zamanlar Ayaş Ankara'dan daha büyükken bu İpek yolu güç kaybettikçe dengeler böyle kurulacak. Sivrihisar bir zamanlar dudak uçuklatan bir yerdi. Kervanların bulunduğu, toplandığı iki yol üzerinde Ursa'ya giden yol da onda, Tire'ye inen yol da onda, İzmir'e inen. Çok önemli bir yer ama bu yollar gücünü kaybedince 19. yüzyılda seril sevil, sefil bir hale dönüşecek. Yani İpek yolu derken bütün bunları düşünmeliyiz. Halep dünyanın ilk New York'udur. Ya da bugünkü New York'u başka bir adlandırmak gerekirse ikinci New York. Yeni Halep. Yeni Halep demek mümkün. Halep tarihte bu kadar önemli kültürel ve finans bakımından, ekonomi bakımından bu kadar önemli bir yerdi. Dikkat edin bizim coğrafyamızda aşıklar çok para kazanmak istedikleri zaman aşıklar sanatçı olarak çalıp çığırıp para kazanan sanatçılar olarak hedefleri neresidir? Aşık Garip ve Şahsenem örneğinde olduğu gibi doğrudan Halep'tir. Halep'e gider Aslan Dada kahvesinde, Aslan Dede kahvesinde 3-4 yıl çalışır Aşık Garip, 7 teneke altın biriktirir. Ben bunu Evliya Çelebi'de ilk okuduğumda yani rahmetli Evliya Çelebi acaba uçtu mu diyordum ama benim tezimle ilgili çok önemli bir bilgiydi bu. Oturup yazdım bunu korka korka tezime. Çünkü Tanpınar diyor ki ben Evliya Çelebi'ye hep inandım ve hep karlı çıktım. Hocalar beni sıkıştırırlarsa jüride vallahi billahi ben de Ahmet Hamdi Tanpınar'a inandım. Bunu yazdım derim diye yazmıştım. Ama tezimi yazdıktan birkaç yıl sonra ben Halep'e gittim ve Evliya Çelebi'nin bahsettiği Aslande'de kahvesini buldum arkadaşlar. 2000 kişilik kahvehane diyordu Evliya Çelebi. Herkes uydurdu mu diyordu. Evliya Çelebi'nin bahsettiği kahvehane 700 metrekare. 700 metrekare. Kocatepe Camii gibi bir kahvehane. Aşık Garip'in çalıştığı 7 teneke altın biriktirdiği kahvehane. Halep'te. Şimdi artık kahvehane olarak işletemiyor Araplar onu. 3'e böldüler tahta perdelerle. Savaştan önceden bahsediyorum tabii. 3 tane düğün salonu vardı içinde. Ayrı ayrı. Dolayısıyla Halep bu zenginliği, bu ihtişamı, kahvehanelerin bu önemi, o tarihsel İpek yolunun antreposu olması, yani buradaki başı Avrupa'ya malın sevk edileceği yer olmasından kaynaklanıyor. Yerli yabancı her türlü tüccar oraya gidiyor, orada mallarını alıyorlar, veriyorlar falan falan. Alışveriş orada oluyor. Bakın İpek yolu neleri etkiliyor? Gazi Magosa, o yol, mesela hala Kıbrıs'ın en önemli ihraç malzemesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin de Rum kesiminin de en önemli ihraç malzemesi kuş turşusudur. Pulla kuşu dedikleri, arı kuşu diyoruz biz Anadolu'da ona. Küçük bir kuş. Milyonlarcası geliyor, onları işte ağaçlara sürerek, yapıştırarak onları topluyorlar. Binlercesini turşu yapıyorlar. Bağırsaklarını çıkarmadan, temizlemeden onları turşu yapıyorlar. Venedikliler zamanından itibaren Kıbrıs'ın dünyaya en çok sattığı mal bu. İpek yoluna da sevk ettikleri mal bu. Afrodizyak olduğuna inanılıyor bunun. Afrodizyak olduğuna inanıldığı için
1000-1500 senedir hem doğuya hem batıya bu kuştan Kıbrıslılar çok büyük para kazanıyorlar. Dolayısıyla İpek Yolu müthiş bir araç gereç. O şekilde düşünmek lazım. Bugün internet nasıl yeryüzünde bir devrim yaptıysa, değiştirdiyse pek çok şeyi, şekil bir ağda gördüğümüz gibi, İpek Yolu da son 2500 yılda eski dünyanın iki yakasını bir araya getiren en önemli araç, gereç sistematiğidir demek mümkün. Evet, bu arada Turgay Tunga bana mesaj göndermiş. YouTube'dan izliyor. Damaskus çeliği Türklerde Flat olarak isimlendirilir ve Türklere aittir demiş. Türkistan'dan Şam'a gelen kılıç ustalarından dolayı Şam çeliği denir diye açıklama yapmış. Çok Ee, teşekkür ederim. Ben bunu bilmiyordum. Bunu yeni öğrendim. Güzel. Seyircilerimize. Ben de duymuştum da daha önce okumuştum. Ee, Hem de katılımcılara bildireyim diye. Vedat Körebey'in bir sorusu var. Bu biliyorsunuz Soğuklar, Göktürkler döneminde ve Göktürkler sonrasında da belli bir süre beylikler halinde yaşadı. E, Göktürklerin tüccar takımı diyebileceğimiz e, e, Soğuklar için bir görüşünüz var mı hocam? İpek yoluna katkıları konusunda. Şimdi aşağı yukarı İpek yoluyla neredeyse eş zamanlı İskender'in doğuya bir seferi var biliyorsunuz. Zaten İskender'in batıya seferi olmadı ya. İskender biliyorsunuz Yunanistan'dan çıkıyor. Anadolu, işte Mısır, Orta Doğu, İran. E, Hindistan'a dönmezden önce e, adı Şu olan bir kağanımız var bizim. Şu. O kağanımızla bugün nerededir o? E, Batı Türkistan'ın, yani iki nehir ortasındaki coğrafya, dümdüz gider, nehirleri geçersiniz, düz bir arazidir. Taşkent'i geçtiniz, Kırgızistan sınırında Kazakistan'a doğru dik bir çöküntü alanı var. Çöküntü alanı. Oradan yukarıya bir nehir gidiyor. Çu Nehri, bugün Çu. Kazak ve Kırgızlar şeyleri Ç olarak telaffuz ederler. Bazen de Ç'leri şey olarak telaffuz ederler. Dolayısıyla Çu Nehri aslında Şu Nehridir. Orada Çu diye bir şehir var Kazak sınırında. O da Şu Kağan'ın yeridir. Yani e, İskender oraya geldiğinde İskender'le bir savaş var ve Kaçgarlı Mahmut küçük bir paragraf veriyor bununla ilgili bilgi. Bizim Şu Kağan'ın onu yendiğini söylüyor. Bu batılı tarihlere hiç yansımış bir şey değil. Yani İskender'in hemen doğrudan aşağıya indiğini, Hindistan'a indiğini, Kandahar üzerine yöneldiğini söylüyorlar. Ee, Bu aslında önemli bir şey. Başka biz mesela Alper Tunga diyoruz. Alper Tunga'yı Farslar Afrasyap diye adlandırıyorlar. Değil mi? Bunun Firdevsi de Şehnamesi'nde söylüyor. Bizim Kaşgarlı Mahmut da söylüyor. Ama mesela Semerkant şehrinin altında arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan bir şehir daha var. O şehir Afrasyap şehri. Şimdi o Afrasyap bizim Afrasyap'sa Semerkant'ın temellerini kuran biziz. Alper Tonga zamanı dediğimiz zaman oralara gidiyor. Yani biz Moğolistan'a, efendime söyleyeyim, Ötüken'e geçişimiz, sohbetimizin ilk başında ben size anlattım. E, Sonradan Çin'le olan mücadelemizde gerçekleşiyor. Ama mesela pek çok eski kaynakta Yesi şehri Oğuz Kağan'ın baş şehri olarak geçiyor. Oğuz Kağan'ın baş şehri. Hatta şimdi Türkistan dediğimiz şehre İye. Türk dünyasında en yaygın kelimelerden birisi İye kelimesidir arkadaşlar. İlkokulda hani falan öğretir ya hocalarımız iyilik ekleri vesaire. Oradaki iye sahip anlamında. Bütün Türk dünyasındaki dillerde, lehçelerde, şivelerde yaşıyor. E'si, iyesi, iyisi falan hepsinde geçer. İyesi, sahibi.
İyisi düşüyor, yesi kalıyor. Yani e, Hazreti Hoca Ahmet Yesevi'nin gittiği şehir Yesi'dir. Ve Yesi e, tarım yapılan Türkistan'la hayvancılık yapılan Türkistan'ın sınırıdır. Ve eski kaynaklarda da Oğuz Kağan'ın başkenti olarak geçiyor. Ondan kuş uçuşu 200 kilometre kadar az batısında Alpertunga adına Afrasyap şehri var. Yani bu delilleri iyi değerlendirdiği zaman Türk arkeolojisi ve Türk tarihçiliği, Batı Türkistan'ın aslında çok eski bir Türk yurdu olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Biraz daha aşağı iniyorsunuz, Türkmenistan ve az aşağısında da Fars sınırında Türk setleri ortaya çıkıyor. Bunlar henüz Türk tarihçiliğine geçmiş, Türk tarihçilerinin kafa yorduğu meseleler değil. Türk tarihçilerinin istisnalarını hadi tenzih edeyim ama çok büyük bir kısmı gavurların yazdıklarını bize tekrar etmekle devam edip duruyorlar. İlla oryantalistler bizim yazdıklarımızı beğenmek zorunda mıdır? Ama dediğim gibi siz Sanskritçe bilmezseniz, Tibetçe bilmezseniz, diğer dilleri bilmezseniz onlara mecbur ve mahkum olursunuz. Dolayısıyla Batı Türkistan'ın en eski Türk yerleşim yerlerinden birisi olma ihtimali çok yüksektir. Bu olduğunda ne olur? Bu olduğunda Sartlar meselesi ve Soğutlar meselesi yeniden gündeme alınır, yeniden konuşulur, yeniden değerlendirilir. Elbette biz hakimiz, biz bulduğumuz her türlü etnisteyi alıyoruz, bize zararlı olmadığı müddetçe besliyoruz. Soğutlar da bunlardan birisi olabilir, Sartlar da bunlardan bir başkası olabilir. Ama batılı oryantalistlerin ve onların Türkiye şubelerinin yazdıkları kadar biz coğrafyanın yabancısı değiliz. O coğrafyanın yerlisiyiz, hakimiyiz. Dolayısıyla Aryan teorisinden bahsettiğim gün de bahsettim ama yani neo-oryantalizm hiçbir şekilde yok varsayamayacağı bir olayla karşı karşıyaysa yaptığı en son şey hiç olmazsa bunu tek başına Türklere mal etmemektir. Türkler ve Moğollardır. Yani en makul keferelerden birisi olan Jean-Paul Roux'un Türklerin ve Moğolların Eski Dini adlı kitabını okuyun. Yani orada Moğollardan sadece bir unsur vardır ama o koca kitabın adını Türklerin ve Moğolların eski dini diye adlandırabilmiştir. Yanlış mıyım? Kitap ortada, Türkçesi var. Yanlışsam okuyun, yanlışsınız deyin. Dolayısıyla bu aşırı oryantalist perest yaklaşımları doğru bulmuyorum. Yani Soğutlar var, Soğutlardan aldık. Doğru, bazı kitabeler var. Soğutça yazılmış, Türk Kanunun buyruğuyla yazılmış olabilir. Bu pek çok yerde rast gelebileceğimiz yapılan işler bunlar. Bu demek değildir ki her şeyi biz onlardan öğrendik. Ha bizim bünyemize giriyorlar, eriyorlar. Zaten Oğuzluğu öyle anlattım size, hatırlayın. Kıpçaklığın dışında sizin yapınıza kim gelen olursa olsun bir kuşak, iki kuşak sonra eriyecek, gidecek. Dolayısıyla e, bu meseleyi bu şekilde anlamak lazım. Yani bizim kendimize has bir teorik çerçeve geliştirerek, kuramsal bir çerçeve geliştirerek onu bu şekilde yorumlamamız lazım. Soğutların abartıldığını düşünüyorum. Ben Loyan güzelini gittim başucunda aşağı yukarı 1,5 saat seyrettim. Soğutlara anlatıyorlar, Soğutlara varıyorlar. Soğutlara değil her şeyle bizden. Yani Türk dünyasının her yerinde görebildiğiniz annelerimizin, kadınlarımızın, kızlarımızın bir numunesiydi oradaki Loyan güzeli. Ama binlerce yıllık bir mumya, işte şöyle güzel, böyle güzel, şunları var, bunları var. Biz bunları Türklere nasıl mal ederiz? Ya da biz bunları Türklerden nasıl alırız? Nasıl başka bir kaynakla onlara uzak tutarız? Objektif bir ilim yok. Bunu artık en objektif şekilde bile söylemeye başladılar, itiraf etti bilim insanları. Dolayısıyla bu hükümleri tekrar tekrar gözden geçirmek, yeni yeni
bilgilerle, belgelerle, farklı şekillerde anlamaya, yorumlamaya çalışmalıyız. Öyle bir cehdimiz olmalı, gayretimiz olmalı. Yani İpek yolu dünyayı alt üst ediyor. Sanırım anlatabildim. Ama Türklere hiç dokunmuyor. Türkler e, buzdolabındaki tereyağı gibi oldukları gibi kalacaklar. Var mı böyle bir şey ya? Hangi tarihçi bunu dikkate almaz? Nasıl almaz? İpek yolu dünyayı alt üst edecek 2500 senedir. Bugünkü dünya haline dönüştürecek ve siz oraya zaman zaman hakim olacaksınız. 1000 yıldır, 2000 yıldır oraya hakim olmak için mücadele edeceksiniz ve siz ondan hiç etkilenmeyeceksiniz, hiç değişmeyeceksiniz. Hangi tarihçi bunu söylüyor? Hangi tarihçi? Böyle bir tarihçi varsa alnını karıştırın. Bu kültürün doğasına ters bir yapıdır. Böyle bir şey olabilemez. Ama onlar habire Soğut'a bakıyor. Buna hiç bakmıyorlar. Soğut da bu manzumeden bir unsur. Bakın Ermenilerin iki grubu var biliyorsunuz. Haylar var, Armenler var. Armenler çok büyük ölçüde, Arsaklar da öyle. İpek yolu üzerinden Hristiyanlığı doğuya getiren en eski misyonerlerdir. Biliyorsunuz Ermeni milletinin yeryüzünde yaptığı en olumlu işlerden bir tanesi Hristiyanlığı, kiliseyi devlet kilisesi yapmıştır. Beğenin ya da beğenmeyin. Ama bu nedenle de erken dönemde Deşti Kıpçak sahasında ve İpek yolunda en yoğun misyonerlik faaliyetlerini yürüten millet Ermenilerdir. Ve Ermenilerle bizim tanışıklığımız, dostluğumuz, arkadaşlığımız, hatta yer yer kardeşliğimiz çok büyük ölçüde bu İpek yolu etrafında başladı, şekillendi ve yüzlerce yıl sürdü. Yani biz son 100 senedeki kavgalar nedeniyle binlerce yıllık geçmişimizi niye görmezden geliyoruz? Biz ki onlarca milleti aynı anda idare etmiş bir milletin çocuklarıyız. Ermenilerden gayrı hiçbirine milleti sadıka demedik. Bunun bir esbabı mucibesi olmayacak mı? Son 100 yıldır kavga ediyoruz diye bütün bunları ortadan mı kaldıracağız? Milletler ve devletler arasında ebedi dostluklar olmadığı gibi düşmanlıklar da olmaz. İşgalleri yarın son buldu. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin halleri tazmin edildikten sonra niye dost olmayalım? Türk dilinin, Türk eserlerinin çok uzunca bir müddet yazıldığı alfabelerin başında Ermeni alfabesi geliyor. Yani uzunca bir müddet bizim Türkologlar, batılı Türkologların iddialarını seslendirdiler. İşte efendim bunlar o coğrafyada olan Ermenilerin yazdıkları kitaplardır, belgelerdir falan diyorlar. Kırım'da, o coğrafyada çıkanları. 12. 13. yüzyıl falan. Ne münasebet. Tamam. Bunlar arasında kitaplar var. Kitabın adı Töre Bitiği. Töre kitabını bir Ermeni papazı yazamaz. Ama Ermeni papazları vasıtasıyla Hristiyanlığı kabul etmiş, yavaş yavaş Ermenileşen bir Türk elbette yazar. Makul olmak, makul bakmak lazım. Nitekim bugün Rostov şehri var. Azak denizinin ucunda yukarıda Rostov diye bir Rus şehri var. Orada büyükçe bir Ermeni cemaati var. Hala onlar bu Ermeni harfli Türkçe eserler üzerinde çalışıyorlar ve onları basıyorlar. Türkoloji faaliyetleri yürütüyorlar. Dolayısıyla Ermenice ve Ermenice'de olan Türkçe kaynaklar, Ermenilerin bizim hakkımızdaki kaynakları Türk kültür tarihinin bir dönemini anlamak, anlatmak açısından son derece önemli. Yani Dede Korkut'a bile bakmıyor musunuz? Trabzon Tekfur'un kızının adı Selcen. Nasıl olur? Bir Tekfur kızı nasıl Türkçe bir ad taşır? Ya da Keşiş. Keşiş'in adı ne? Ayhan Keşiş. Yahu Ayhan'dan daha Türkçe kelime ne olabilir? Belli ki Hristiyanlaşmış olan bir Kıpçak Türküyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla
Ermeni kilisesinin bu yaptıklarını, bu ettiklerini, Ermenileşen Türkleri dikkate almazsak ya da son 100 yıldaki kavgalardan hareketle ortaya çıkarsak bunları hiç göremeyiz. Türk büyük görmek zorundadır. Türk dünyanın tamamını, bütün devirleri görmek zorundadır. Kuş bakışı olarak bütün hepsini görmeliyiz. Deve kuşu gibi bir yere başımızı sokup gerilerini görmemezlik yapamayız. Kafkaslardaki diğer Hristiyan gruplar. Bunlarla ilgili müstakil araştırmalar yapmalıyız. Müstakil araştırma merkezleri kurmalıyız. Benim el yordamıyla, çoğu el yordamıyla sağdan soldan derleyip topladığım bilgilerdir bunlar. Doğrudan uzmanlık alanım değil. Ama uzmanlık alanı olduğunu söyleyenler konuşmadığı için, sustukları için onlar altın biriktirsinler, biz gümüşü saçalım diye söylüyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla Soğut meselesine ben böyle bakıyorum. Orada sadece Soğutlar yok. Mesela Oğuz şehirleri var. Bizim reklamı da olsun. Doğu Kütüphanesi'nden arkadaşlarımız yayınladılar. Bir Rus alimin Oğuz Şehirleri diye kitabını. Yani bugünkü Güney Kazakistan'da oradaki Oğuz şehirleri. Ya bu kadar Oğuz şehri varsa bunlar bir anda yukarıdan Güneydoğu Türkistan'dan, bugünkü Moğolistan'dan aşağı inip yerleşmişler şıkkından ziyade Yesin'in Oğuz Kağan'ın baş şehri olduğu, bu nedenle en az Ötüken'e denk, hatta Ötüken'den daha önceki baş şehir olma ihtimali çok yüksek. Ama bizim Türkçülerimiz İslamcılarımızdan daha muhafazakar. Benim bu sözlerimi duyduklarında nasıl tepkiler verecekler? Özkul Hoca Yesin'in Ötüken'den daha eski ve kutsal bir Türk baş şehri olduğunu söylüyor. Evet, öyle bir düşünelim. Biz birkaç şeyi ezberleyip bunun hafızı olmak zorunda mıyız? Bize söylediklerini kim söylüyorsa söylesin. Mutlak doğru mu kabul edeceğiz? Tam tersi, Büyük Fikret'in dediği gibi şüphe bir nura koşmaktır. Bunlardan şüphelenip yeniden bakacağız. Yeniden değerlendireceğiz. Ben Soğutların da Türk uygarlığındaki yerlerinin ve rollerinin bilinçli bir şekilde abartıldığını düşünüyorum. Doğru, Armenler bir ön Türk boyu olarak geçiyor. Doğru, Kıpçaklarla karışık. Doğru, aynen. Haylar farklı. Evet, güzel şeyler söylüyorlar. Teşekkür ediyorum. Herkes teşekkür ediyor. Bu arada şu önümüzdeki hafta hocam sizinle de konuşmuştuk. Önümüzdeki hafta biz Ermenilerin tarihi ve Ermeni meselesini konuşacağız. Gaffar Mehdi hocamla. Arkadaşlar daha geniş bilgi edinebilirler. Hangi gün konuşacaksınız? E, Önümüzdeki Cuma günü yani ayın 28'inde bu Ermenilerin tarihi, Ermeni meselesi üzerinde konuşacağız. Çok Kendisi güzel. de Ben e, yolda olacağım. Mübadeleyle ilgili bir etkinliğimiz olacak bizim Ayvalık'ta. Mübadeleyi konuşacağız. Ama nasıl olsa siz zaten bunları internete atıyorsunuz. YouTube'da var. videoyu Oradan atıyoruz. seni dinlerim. Çok Bir güzel. de önemli özelliği Gaffar hocamın Ermeni Dili Bölümü Başkanı. Yani Ermeniceye hakim o konuyla ilgili. Siz teşekkürler okudunuz. Burada belki YouTube'dan Aynur Özyurt hocam camilerde insanlar kendilerini Türk olarak ifade etmiyor. Genelde Müslüman olarak ifade ediyor demiş. Yani doğru bir tespit. Maalesef bizim milli camimiz yok sizin söylediğiniz gibi. Yani Türkçe bir camimiz yok. E, Bu arada Belki de Gökalp haklıydı. Yani Gökalp'i biz anlayamadık o konuda. Yani e, İmam-ı Maturidi Türkçe ibadet mevzuunda epey farklı şeyler söylüyor. Farklı uygulamalar var. Cemalettin Efkani'nin yaklaşımları farklı. Bunlar ayrı bir tartışma konusu olarak belki de ele alıp tekrar üzerinde durmak lazım. evet. Bir de Yani Amerika'da mesela parayı Suudiler veriyor diye Amerika'daki gittiğim camilerin çok büyük bir kısmı Suudi Kültür Merkezi gibi çalışıyor. Ben Suudi Kültür Merkezi'ne gitmiş gibi hissediyorum kendimi. evet. Bir tane şehir var Patterson'da. Erzurumlu Dadaş bir imamıyla bir Türk kasabası var orada. Karaçay Türklerinin Pensilvanya, Patterson, evet o aşağı doğru.
oraya gittiğimde camiye gittiğimi hissediyordum. Yani bunları algıladığımda e, bu mesele, yani bir camiye gitmek işin bir psikolojik yönü de var. Ruh haliniz. Ben gidiyorum, belki çok daha fazla namaz kılıyorum ama Suudilerin bir yerinde bir şeyler halinde hissediyorum. Bizim camimizde kıldığım namazın bana verdiği hazzı duymuyorum. Bunu epey kontrol ettim. Acaba arizi bir şey midir, değil midir? Bayram kutlamalarına katıldım mesela, değişik Müslüman topluluklarının. Yavaş yavaş bizim Yahya Kemal kendi gök kubbemiz derken bunları kastediyormuş. Kendi gök kubbemiz sadece yukarıdaki asuman değil, gökler değil. Yani koku bile, koku. Biz kültürde kokunun ne kadar etkili olduğunu çok dikkat etmiyoruz. Bütün bunlar işin içerisinde var. Ee, Aşağı yukarı benim söylemek istediklerim bunlar. Profesör Doktor Necati Demir'in yakında şu destanını yayınlayacağını duymaya ayrıca sevindim. Necati, Allah razı olsun, ardı sıra bu metinlerin hepsini yayınlıyor. Çok Hocam teşekkür ediyorum. ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizinle gerçekten güzel bir 2 saati geçmişiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Katılımcı arkadaşlarımız da memnun. Onlara da çok teşekkür ediyorum. YouTube'daki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Ermeni meselesi, Ermeni tarihi, geçmişten günümüze Gaffar Mehdiyev hocamla birlikte olacağız. Hocam çok çok teşekkürler. Tekrar Eyvallah. İyi görüşmek akşamlar. dileğiyle. Görüşmek İyi üzere. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.